Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu videoda Ağustos ayının genel atmosferini bir soluyacağız birlikte. Bakalım önümüzdeki ay bizi ne gibi etkiler bekliyor? Gökyüzünde olan yeryüzünde nasıl etki gösterecek? Dünya astrolojisi açısından öncelikle bir belirteyim. Çok detay vermeyeceğim bu videoda. Yeri geldiğinde önümüzdeki videolarda ülke ülke detaylandırıcı açıklamalarda bulunacağım. Hatta onlar da hazır. Net bir fikir var aslında aklımda ama bu videoda bunlara yer vermeyeceğim. Daha fazla Ağustos ayının enerjisini biraz değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Burçlarınız özelinde ne gibi etkiler doğuracak? Burç yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Türkiye açısından sadece küçük bir parantez açmak gerekirse bir de ufak tefek diğer ülkelerle ilgili bazı ipuçları vermek gerekecekse şunları söyleyebilirim. Türkiye açısından ekonomik anlamda oldukça zorlu bir döneme giriş yapıyoruz. Özellikle Ağustos ayındaki Dolunay, 9 Ağustos'daki Dolunay, Başak Burcu'ndaki yeni ay ve devamında Eylül ayındaki tutulmalar açıkçası ciddi detaylı gözlemlendiğinde devalüasyon ihtimaline işaret ediyor. Umarım bu yaşanmaz ama ekonomik konularda bir değişim, bir dönüşüm enerjisi mutlaka tetiklenecektir. Belki bu devalüasyon olmayabilir, başka bir şekilde kendini gösterebilir gökyüzündeki etkiler ama daha önceki devalüasyon dönemlerini gözlemlediğimiz zaman çok ciddi benzerlikler var. Böyle bir ihtimal ne yazık ki var. Umalım ki bu şekilde bir ekonomik gündemle de karşılaşmayalım. Amerika haritasına baktığımız zaman yine temelde 9 Ağustos'daki Dolunay'dan yola çıktığımızda oldukça zorlayıcı etkiler aldığını gözlemliyoruz. Trump'ın kişisel haritası oldukça stresli açılara sahip. Aslında onun sağlık sorunları, belki de kendisiyle ilgili ailevi sorunları söz konusu olabilir. Yine kendi kabinesi içerisinde zorlayıcı bazı durumlar, olaylar gündeme gelebilir. Gökyüzü zaten skandallarla ilgili konulara çok işaret edecek bu dönemde. Bunu 9 Ağustos özel videosunda sizlere açıklayacağım, detaylandıracağım. Burada sadece bir ipucu veriyorum. Diğer taraftan İran-İsrail arasındaki çatışmaların tetiklenme ihtimali yüksek. Diğer videolarımda da hep altını çizmişimdir. Bu bir başlangıçtı. Uzunca bir süre İran ve İsrail arasındaki çatışma veya arka planda Amerika ile İran arasındaki çekişme devam edecek gibi veya İran ve İsrail'i diğer uluslararası devletler bir atışma, bir çatışma noktası olarak kullanacaklar ve burada arka planda ticaret savaşlarının tetiklendiğini de gözlemleyebileceğiz. Amerika'nın zaten haritası özellikle yine bu baktığımız zaman tarifler, vergiler, belki de ülke içerisindeki ekonomiye yansımalarını çok ciddi şekilde konuşacağımız, gözlemleyeceğimiz bir döneme işaret ediyor. Diğer taraftansa Hindistan, Bangladeş, bu bölgede de ciddi stresler oluşabileceğini gözlemleyebiliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemece giriş yapılabilir. Ukrayna ve Zelenski'nin haritası oldukça zorlu etkiler alıyor. Ukrayna'nın Rusya karşısında bu dönemde biraz zayıf bir pozisyona gireceğini de Ağustos'taki gökyüzü hareketleri sanki de bizi adım adım Eylül'deki tutulmaların etkisine hazırlıyor gibi duruyor. Dediğim gibi Türkiye açısından bu daha fazla ekonomik anlamda yansıyacaktır gündemimize. Yine muhalefet ve yönetim arasında ciddi çekişmeler, çatışmalar, belki de protestolar, isyanlar, gösteriler söz konusu olabilecek. Ama daha fazla ekonomiyi çok konuşacağız gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Şimdi burada lafı çok fazla uzatmadan dediğim gibi bunları detaylandıracağım önümüzdeki günlerde, videolarda sizler için özellikle 9 Ağustos videosunda tüm bu detayları sizlerle paylaşacağım. Gelin Ağustos ayı bizlere neler vaat ediyor? Gün gün ilerleyelim. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın Terazi burcuna geçişi özellikle dünya astrolojisinde bir diplomasi mücadelesine işaret edecektir. Belki de diplomasideki zayıflıkları tetikleyecektir.
veya ülkelerin kendi başlarına, bir başlarına bazı şeyleri çözemeyeceklerini ve bazı konularda birlikte hareket etmeleri gerekliliğini açığa çıkaracak gibi de duruyor. Çünkü Mars enerjisi bildiğiniz gibi daha bireyseldir. Özgürce hareket etmek ister. Koç'un o hızlı, agresif ve başına buyruk enerjisini temsil eder. Ama Terazi burcunda zararda olduğu için bütün bu enerjinin aşağıya çekilmesi ve birlikte hareket edilmesi gerekliliğinin anlaşılmasına işaret edecektir. O yüzden de bu yönde hem dünya astrolojisinde hem de kişisel haritalarımızda enerjiyi değerlendirmemiz gerekebilecek. 9 Ağustos'daki Dolunay haritasına da baktığımızda burada bir uçurtma açı kalıbı gözlemleyeceğiz ve çıkış noktasının Mars olduğunu göreceğiz ve bu temanın altının çizildiğini gözlemleyeceğiz açıkçası. Yani bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsak hayatımızda bazı konuları yapılandırmak, hızlı bir değişim dönüşüm buna ayak uydurmak istiyorsak bireysel olarak bunun üstesinden gelemeyeceğimizi fark edip aslında biz olarak yola devam etmemiz gerekliliğini, çevremizdeki kişilerle birlikte hareket etmemiz gerekliliğini bir denge kurmamız ve bu dengeyi yapıcı bir şekilde hayatımıza entegre etmemiz gerekliliğine vurgu yapacak gökyüzü. O yüzden Mars'ın Terazi burcuna geçişi bu zaman diliminde önemli. Belki dünya politik sahnesinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Çünkü tek başına hareket etmek isteyen, başına buyruk hareket etmek isteyen ülkeler bu dönemde zorlanabilir ve zorlandıklarında da işler iyiden, rayından çıkabilir. Bunları da gözlemleme şansımız tabii ki söz konusu olabilir. Diplomaside başarısız girişimlerde bu enerjiyi tetikleyebilir. 9 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Kova burcunda çok önemli bir dolunay deneyimleyeceğimizi gözlemliyoruz. Dolunayın haricinde gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı gözlemleyeceğiz ve bunu çok yapıcı, değiştirici, dönüştürücü ve bir uyanışı da içerisinde barındırır şekilde yönetmemiz, dengelememiz gerekecek. Çünkü çıkış noktası Terazi burcundaki Mars olacak az önce dediğim gibi. Demek ki bizler bu uçurtma açı kalıbının ortaya çıkaracağı güzel, olumlu etkiyi, dönüştürücü, belki de sürprizlerle karşımıza gelecek enerjiyi Mars'la birlikte hayatımıza yansıtacağız. Hızlı bir şekilde belki de yansıtacağız ama burada en önemlisi az önce de dediğim gibi birlikte hareket ederek ortaya çıkarmamız gerektiğini anlayarak hem hayatımızda hem de çevremizde bazı değişim ve dönüşümleri sağlayacağız. Mars'ın özellikle işaret ettiği yaşam noktalarımıza bir yansıması olacak gökyüzündeki bu uçurtma açı kalıbının. Tabii ki Dolunay'ında yine önemli etkileri söz konusu olacak. 11 Ağustos'a baktığımız zamansa Merkür düz harekete geçiyor. Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte Aslan burcundaki konuların tekrardan hızlandığını gözlemleyeceğiz. Belki de işte Aslan burcu o yöneticilerle ilgili konularda daha önemli gelişmeleri yine bilgi konusunda, anlaşma, sözleşme ve söylemlerle ilgili konularda daha hızlı gündemlerle karşılaşmamızı sağlayacak gibi duruyor. 12 Ağustos'a geldiğimiz zaman çok önemli. Çünkü 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşacaklar. Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu Yengeç burcunda olduğundan dolayı daha fazla ev, emlak, barınma, evlilik, özel hayat, ilişkiler, aileyle ilgili konularda temelde iyileştirici etkiler alabileceğiz. Yine kendimizi hangi alanlarda beslediğimizle ilgili bir şanslı enerjide hissedebileceğiz. Bunu yine burçlarınız özelinde birazdan aktarmaya çalışacağım. 19 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Güneş ve Kiron'un üçgen açısı söz konusu. Burada hemen 31 Ağustos'a bir atlamak istiyorum. Çünkü Merkür ve Kiron'un da yine 31 Ağustos'ta bir üçgen açısı var. Demek ki bu ay bizler o geçmişten gelen yaralarımızı biraz iyileştirme veya bu acıyı biraz yönetme şansı da bulabileceğiz. Daha fazla iyileştirici bir etki duruyor. Belki de aklımızda bunu artık nasıl baş edebileceğimizi, bunun üstesinden
üstesinden nasıl gelebileceğimizi, dediğim gibi nasıl yönetebileceğimizi, geçmişten gelen konuları ve bunlardan ders alıp hayatımıza nasıl devam edebileceğimizi çok daha net çözebileceğimiz bir ay olabilir yine Ağustos ayı. 22 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Güneş'in Başak Burcu'na geçtiğini gözlemliyoruz. Güneş'in Başak Burcu'na geçtiği alanlarda bizler çok daha analitik olacağız, çok daha detaylara odaklanacağız, çok daha programlı olacağız ve zaten hemen ardında 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz ve o Başak Burcu teması çok daha güçlü bir şekilde hayatımıza yansıyacak. Başak Burcu'nun temsil ettiği ev konularında bizler detaylara odaklanacağız, bazı şeyleri planlama ihtiyacı duyacağız ve bu titizlikle yeni başlangıçlar yapmamız gerekliliğinin farkına da varabileceğiz gibi duruyor. 24 Ağustos'ta stresli bir açımız söz konusu. Güneş ve Uranüs karesi burada belki de egosal bazı sorunların patlak verebileceğini gözlemleyebiliriz. Ev konuları temelinde burçlarınız özelinde değerlendireceğim. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Yaratıcılığımızı özellikle sahne sanatlarıyla ilgili konular, yeteneklerimizi geliştirmek, kendimizi ortaya bu bağlamda koymakla ilgili konularda güzel etkiler getirecektir. Tabii ki Venüs'ün Aslan Burcu'na geçiş yapması Türkiye'nin ekonomi alanına da geçiş yapması demek olacak. Burada da yine önemli etkiler doğuracaktır. Ağustos ayı sonu itibariyle Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi. Bir diğer taraftansa baktığımız zaman 27 Ağustos'ta Plüton'la bir karşıt açısı söz konusu olacak. Özellikle ilişkiler temelinde dikkatli olmamız gerekebilir. Belki aşkımızı, sevgimizi bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışabiliriz. Yine cinselliğimizi bir güç olarak kullanmaya çalışabiliriz. Saplantılı ilişkiler gündeme gelebilir. Plüton-Venüs burada gizli ilişkiler, skandalvari ilişkilerinde dünya gündeminde ortaya çıkabileceğine işaret edebilir. Yine Venüs tabii ki parayı da temsil ettiğinden dolayı maddi ilişkiler noktasında da ciddi gündemlerin, spekülatif, manipülatif gündemlerin de ortaya çıkabileceğini bizlere düşündürebilir. Genel olarak Ağustos ayının açıları, etkileri bu şekilde. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Setna asteroidi ile ilgili size bazı önemli bilgiler de paylaşmak istiyorum. Çünkü çok bilinen bir asteroid değil ama baktığımız zaman önemli olaylara, dünya olaylarına işaret edebiliyor. Uranüs'te kavuşumda olacak İkizler Burcu'nda önümüzdeki dönemde, bu yüzden oldukça önemli. Geçmiş dönemlerde ne gibi etkiler yarattı, gelin hep birlikte bir bakalım bu asteroid bizim için ne ifade etti, ne ifade edecek. Setna'nın mitolojisine baktığımız zaman Greco-Roman dışında bir tanrıçadan adını alan ilk gezegen olduğunu gözlemliyoruz. Aslında bir cüce gezegen olarak sıfatlandırılıyor. Trajik bir hikayesi var. Babası tarafından ihanete uğrayan ve sualtı dünyasına batarak bir fok balığına dönüşen tanrıçayı sembolize ediyor. Parmaklarını kaybediyor ve düşen her parmağı bir deniz memelisine dönüşüyor. Setna mitolojisinde çok fazla aldatma olduğundan dolayı yozlaşmayı da beraberinde getirebileceğine işaret ediyor. Bizler ne demiştik hatırlarsanız Uranüs'ü tanımlarken, özellikle İkizler Burcu transitini tanımlarken burada bir bilgi kirliliğinden bahsetmiştik. Bu bilgi kirliliğiyle mücadeleden bahsetmiştik. Aslında Setna da bize bu konularla ilgili ciddi bir mesaj veriyor. Benzer bir temadan bahsediyor. Uranüs şu anda Setna üzerinde, yaklaşık olarak Setna bir yıl önce İkizler Burcu'na geçiş yaptı ve oldukça yavaş hareket eden bir asteroid olması sebebiyle de etkisini uzunca bir süre İkizler Burcu'nda hissedeceğiz. Bu iki gök cismi birkaç hafta boyunca birbirleriyle kavuşum derecesinde olacaklar. Bu hizalanma bastırılmış bilgilerin yüzeye çıkmasına neden olabilecek. O yüzden de özellikle skandallar, işte Epstein davası Amerika'da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kendi kişisel hayatlarımızda da bilinmeyenleri öğrenme fırsatı getirebilir.
getirebilir bizlere bu asteroidin enerjisi. İkizler Burcu zaten bilgiyle bağlantılı, iletişimle bağlantılı, bilginin paylaşılmasıyla bağlantılı. Su altından sızan bilgiler olarak değerlendirildiğinde dünya gündeminde ciddi skandalları gözlemleyebileceğiz gibi duruyor. Özellikle yolsuzluk temaları, aldatma temaları çok fazla gündemde olacak gibi duruyor. 20 Temmuz civarında zaten ciddi etkiler aldık. Bunun devamı da gelecek gibi. Özellikle Donald Trump ve Elon Musk'ın haritalarının bu enerjiden ciddi bir etki aldığını gözlemliyoruz. O yüzden Sedna'dan korkmaları gerekebilir gibi duruyor. Eğer etkisini gerçekten de bu süreçte gösterecekse. Kişisel anlamdaysa derin bilgiye ulaşma zamanı olduğuna işaret ediyor. Demek ki bizler bu dönemde tabii ki ikizler de biraz bir yüzeysel bilgi edinmekle bağlantılı. Uranüs ise bir uyanışla bağlantılı. Sedna'yı da işin içerisine katarsak demek ki daha derinlemesine uyanış sağlayacak bazı bilgilere ulaşma ve öğrenme zamanı gibi duruyor. Çoğu insanın yine cinsellik teması ve cinsellikle bağlantılı skandallarının gündeme geldiğini gözlemleyebiliriz. Yozlaşma üzerine oldukça ciddi gündemlerle karşılaşabiliriz gibi duruyor. Sedna bilinç ve gerçeklikle bağlaştırılıyor. Bilincimizin yeni dış sınırı olarak temsil ediliyor aslında. Algıda tarihi evrimsel bir değişimin habercisi olarak da yorumlanıyor. Ruhsal yolculuğumuzda ruhsal kader yolu olarak yine tanımlanıyor. Katılım, evrimsel değişim, ruhsal gelişime işaret ediyor. Kaynaklardan bazı bilgiler toparladım sizler için. Dünya astrolojisi açısından değerlendirildiğinde baktığımızda 1867-1968 yılları arasında Koç burcundan transitini gözlemleme şansımız oldu. Çok yavaş hareket ettiği için uzunca bir zaman aralığına işaret ediyor aslında Sedna'nın transitleri. Bu dönemde bilimsel gelişmeler hızla arttı ve Koç'un savaş tanrısı olması nedeniyle birçok silahlanma, savaş, 1. 2. Dünya Savaşları, nükleer silahlarla ilgili gündemler ortaya çıktı ve aynı zamanda modern toplumun temelleri de bu dönemde atıldı. Boğa burcundan 1968 ve 2024 yılları arasındaki geçişine baktığımız zamansa hippie hareketlerinin özellikle 60'lı yıllarda yükselişini gözlemledik. Savaşma, seviş sloganı ön plana çıktı. Bu dönemin değerlendirilmesine önemli bir katkı yaptı. Aynı zamanda bireyselliğin ön plana çıktığı bir dönem oldu ve dijital ve elektronikle ilgili konularında çok fazla hayatımıza girdiği bir döneme işaret etti. İkizler Burcu'na 2024 yılında girdiğinde peki ne gibi bir etki yaratacağı noktasında öngörüler ne şekilde? Sedna 2024'te baktığımızda, daha doğrusu 2023'te İkizler Burcu'na giriş yaptığı gibi gözlemleniyor. 2068'e kadarsa İkizler Burcu'nda transitine devam edecek. Bu geçişle birlikte dijital devrimin bilinç devrimine dönüşmesi bekleniyor. Zihin, entelektüel tartışmalar, fikirler ve iletişimle ilgili olacak. Uranüs ikizler de zaten daha fazla iletişim, eğitim, iletişim teknolojileri, yapay zeka üzerindeki etkiyi çok fazla güçlü hissettirecek gibi duruyor. Bu süreçte herkesin her şeyi söyleyebilmesi durumu da söz konusu olacak. Yine Uranüs'ün zaten ikizler burcuna geçişinde bilgi kirliliği, fikir kirliliği, belki de işte o iletişimdeki kirliliğin ön plana çıkacağından da bahsetmiştik. İşte tam da burada kontrol mekanizmalarının da ortaya çıkmasının zamanı ve gerekliliğine de vurgu yapmıştık. Ve bu gibi etkilerin de zaten hayatımıza yansıyacağını ileriki dönemde bahsetmiştik. Bu dönemde yapay zekanın yükselişi kaçınılmaz olarak bir bilinç devrimini tetikleyecek gibi duruyor. Daha ileri gidecek olursak Yengeç Burcu 2068 yılında Yengeç Burcu'na geçiş yapacak olan Sedna 2110 yılına kadar burada kalacak.
Sedna'nın 2068'de Yengeç burcuna geçişi ve 2076'da Dünya'ya en yakın pozisyonda olacak olması iklim değişikliğiyle ilgili önemli olaylar yaşanabileceği bir döneme işaret edebilir. Bu dönemde insanlık yapay zeka ve yeni bir bilinç devrimi başlatabilir. Diğer taraftansa en kötü senaryodaysa yapay zeka istikrarlı bir iklime ihtiyaç duyacağından dolayı organik yaşamın insanlar dahil kaybolmasına izin verebilir şeklinde öngörüde bulunmuş bazı astrologlar, özellikle Sedna üzerine çalışma yapan astrologlar. 2025 yılındaki etkileri daha fazla ifşalar ve gizli bilgilerin yozlaşmış bazı durumların açığa çıkması olarak değerlendirilmiş. Özellikle denizlerle ilgili de yine önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Deniz felaketleri, su kaynaklı felaketlerle yine ciddi şekilde karşılaşmamız ve yüzleşmemiz de söz konusu olabilir gibi duruyor. Temel anlamda Sedna'nın Uranüs'te kavuşması ne gibi bir etki yaratacak diye baktığımızda ise isyankarlığımızı, bireyselliğimizi, keşif duygumuzu ve sezgimizi besleyeceğini gözlemliyoruz. Uranüs düşünmeyi, sezgiyi, icadı teşvik ediyor. Keşif ve özgünlüğü aslında teşvik ediyor. Bence denizlerle ilgili aslında keşiflerin de bu dönemde ön plana çıkacağını Sedna'da bize müjdeliyor gibi duruyor. Çünkü denizlerle ilgili bir asteroid olması sebebiyle denizlerde bilinmeyenlerin de açığa çıkacağı bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. Ben bunu size aslında Uranüs ve Neptün ilişkisinden yola çıkarak da önceki videolarımda da bahsetmiştim. Sedna'da aslında bu öngörümü biraz destekliyor gibi duruyor. Temel olarak Sedna derinlere dalmamızı aslında teşvik edecek ve o derinlere dalmamızla birlikte uyanışımızı da beraberinde getirecek bir enerji açığa çıkarıyor gibi duruyor. Dünya astrolojisi açısından özellikle yozlaşmış konuların, belki de gizli kalması gereken konuların açığa çıktığı gündemleri de tetikleyecek gibi duruyor. Şimdi gelin burçlarınız özelinde yorumlamaya başlayalım Ağustos ayını. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, Ağustos ayının genel atmosferini sizin burcunuz açısından değerlendirmeye başlayalım. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Yani sizin yönetici gezegeniniz tam da karşıt evde, biraz da zararda olduğu bir pozisyonda bulunacak. Ama bunun da bize verdiği bir mesaj olacak tabii ki. Şimdi Mars 7. evimizde ise demek ki bizim gündemimizde daha fazla ilişkilerimiz olacak. Odak noktamız, odaklandığımız konular daha fazla ilişkiler temelinde, evliliğimiz temelinde, ortaklı işler temelinde ve rekabetli olduğumuz konular alanında olacak. Yasal konular yine bu dönemde değerlendirilebilir, yoğunlaşabilir. Diğer taraftansa yine taşınma, belki kira ile ilgili konularda gündemde olabilir. Yoğun enerji bu alanda hissedilecek. Mars bizi motive eden konulara da işaret eder. O yüzden de gündemimizde bizi motive edecek konular ilişki alanımız ve az önce bahsettiğim başlıklar olacak gibi düşünebiliriz. Mars Terazi burcunda zararda olduğu bir pozisyonda, demek ki burada bizler bireysel olmaktan çok biz olarak yolumuza devam etmemiz gerekliliğini bu süreçte fark edebiliriz de. Çünkü sizin o kişisel enerjiniz, başına buyruk enerjiniz kendini bu alanda çok da rahat ifade edemeyecektir. Yanınıza ekstra birini isteyebilirsiniz. Bir destekçi, bu eşiniz olabilir, iş ortağınız olabilir, partneriniz olabilir veya sizi harekete geçirecek olan rakiplerinize daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz bu dönemde. Yani bir stres hissettiğiniz zaman etrafınızdaki kişilerin sizi motive etmesi, desteklemesi de gerekebilir gibi duruyor. Biz olarak, biz farkındalığına vararak yolumuza devam etmemiz gerekliliğini fark edeceğiz gibi duruyor sevgili yükselen koç burçları. Tabii ki Mars bildiğiniz üzere genellikle olumsuz bir enerji olarak değerlendirilir ama az önce bahsettiğim niteliklerini ele alarak çok pozitif
pozitif bir yönde de Mars'ın 7. evinizden geçişini olumluya çevirebilirsiniz. Zorlayıcı bir enerji olabilir. Belki bazı agresyonları, stresleri de beraberinde getirebilir ama işte dediğim gibi biz olmayı içimize sindirerek, bu ihtiyacın farkına vararak yolumuza devam edersek Mars'ı çok doğru bir şekilde yönetebiliriz. Onun enerjisiyle baş edebiliriz Ağustos ayı içerisinde. 9 Ağustos'ta da zaten Kova burcunda bir dolunay deneyimliyoruz. Dolunay Kova burcunda baktığımız zaman sizin 11. evinize işaret edecek. 11. ev konularında bir tamamlanma enerjisi, belki de dolunayın enerjisiyle birlikte yeni olaylar, durumların gündeme gelmesi gibi de bu enerjiyi deneyimleyebiliriz. Bunun detaylarını önümüzdeki videoda sizlere çok daha fazla aktarmaya çalışacağım. 9 Ağustos'taki Dolunay'da bir uçurtma açı kalıbı da gökyüzünde bizlere bir mesaj vermeye çalışacak. Dolunay'ın açısının çok dışında gerçekleşen bir etki olarak da bize önemli bir mesaj verecek. Çünkü gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşacak ve bunun çıkış noktası da yine sizin 7. evinizdeki Mars olacak. Demek ki bizler bir uyanış yaşayacağız. Bir şeyleri yapılandırmamız, değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerektiğini fark edeceğiz ve Mars'ın enerjisiyle bunu açığa çıkarmaya çalışacağız. Demek ki bizler için bu dönemde değişim ve dönüşümün, uyanışın çıkış noktası yine biz olma teması olacak. Birlikte bir şeyleri fark edip değiştirip dönüştürebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Kendi başınıza bir şeylerin üstesinden gelmeniz bu dönemde biraz zor olabilir. Çevrenizdekilerin desteğini ve onların sizi motive etmesini mutlaka değerlendirin. Gerekirse onlardan yardım isteyin. Bu süreci dediğim gibi tek başınıza kendi bireysel enerjinizle, motivasyonunuzla yönetmeniz biraz zor olabilir. Çünkü Mars terazide zararda. O yüzden mutlaka sizi motive edecek eşiniz, dostunuz, ortaklarınız varsa bu kişilerden destek isteyin, yardım isteyin. Rekabetli olmak belki sizi çok daha motive edecektir bir şeylerle baş etmek için, bir şeylerin üstesinden gelmek için, kendinizi ön plana çıkarabilmek için. Mars bir diğer taraftan da Akrep Burcu'nun klasik yöneticisi 8. evi yönetiyor. Özellikle 8. evde krizleri, kayıpları, problemleri temsil ettiğinden dolayı 7. ev temelinde, yani ilişkilerimizde, evliliğimizde, ortaklı işlerimizde, rekabetli olduğumuz konularda da bazı sorunlar varsa işte bu sorunları da nasıl aşabileceğimizi uyanarak, bazı şeyleri hayatımızda değiştirerek, dönüştürerek çözebileceğimize uyanacağımız bir dolunay süreci deneyimleme şansımız söz konusu olacak. 11 Ağustos'ta Merkür düz hareketine geçiş yapacak. Demek ki 5. ev konularında da bazı şeylerin artık yine hızlandığını gözlemleyebileceğiz. Anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili güzel bir dönem olabilir. Aşk hayatınızda, flört hayatınızda, iletişim trafiğiniz yeniden eski formuna dönebilir, hızlanabilir. Aşk trafiğiniz biraz hızlanabilir bu süreçte. Çocuklarınız da çok daha iyi, çok daha sizin yönetmek istediğiniz şekilde iletişim kurabilir, bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Kendinizi ortaya koyduğunuzda da o güven ifadesini çok daha net bir şekilde, size güvenilebileceği imajını çok daha net ifade edebileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir süreç olacaktır. Yine girişimleriniz, riskli girişimleriniz için de belki plan projelerinizi hızlandırmak isteyeceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. 12 Ağustos, Ağustos ayının en şanslı günü. Venüs ve Jüpiter 4. evinizde Yengeç burcunda kavuşacaklar. Ev, emlak, yuva, aile, belki ailenin maddi konularıyla ilgili, yurt dışıyla bağlantılı konular veya ailevi konulara bakış açınızla ilgili konularda önemli, pozitif ve size fayda sağlayacak gelişmeler söz konusu olabilir. Bir eve taşınmak istiyorsanız, evle, barınmayla ilgili bir gündeminiz varsa şans sizden yana olacaktır. Belki kendi özel hayatınızı yönetme, kendi özel hayatınızla ilgili bir şeyler yapma noktasında hedefleriniz varsa yine işler çok daha
olurunda olması gerektiği gibi ilerleyecek diyebiliriz. İşte belki bir eve çıkmak istiyorsunuz ama maddi konular sizi bu noktada alıkoyuyordur. Bunun gibi fırsatları yakalama şansınız da söz konusu olabilir. Tabii ki Venüs ilişki evini de yöneten bir gezegen, bir birliktelik, bir özel hayat kurma gibi, evlilik gibi gündemlerde söz konusu olabilir sevgili yükselen Koç burçları. 19 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Güneş'in Kiron'la bir üçgen açı gerçekleştirdiğini gözlemleyeceğiz. Güneş ve Kiron'un üçgen açısı sonrasında Merkür'ün Kiron'la üçgen açısı oldukça önemli. Kendinizle ilgili, imajınızla ilgili bazı problemleri çözebileceğiniz, iyileştirebileceğiniz, özellikle geçmişten ders alarak yeni atılımlar yapabileceğiniz önemli bir sürece işaret ediyor. Merkür ve Güneş'in özellikle 5. evde seyretmeleri kendinizi ortaya koyarken daha önce yaptığınız hataları düzeltme şansı verecektir. Yaratıcı projelerde kendinizi yine ortaya koymak adına kullanabilirsiniz. Yönetsel bazı yeteneklerinizi ortaya koymak için çok daha doğru bir şekilde bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Çocuklarınız, aşk hayatınız, riskli girişimleriniz noktasında da yine benzer hatalarınız olmuşsa bunları iyileştirme şansını size sağlayacak bir enerji olarak oldukça faydalı kullanılabilir. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte sizler daha fazla çalışma alanınıza, çalışmayla ilgili konulara, iş hayatınıza odaklanacaksınız. Belki çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi daha iyi yönetme şansı yakalayabilirsiniz. Bu süreçte yaratıcılığınızı çalışma alanında ortaya koymak için çok daha planlı, çok daha programlı, disiplinli bir tutum sergileyebilirsiniz. Daha analitik davranabilirsiniz bu konularda. İşte o yöneticilik becerilerinizi, organize etme becerilerinizi de çok daha disiplinli bir şekilde ortaya koyabileceğiniz, planlı programlı ilerleyebileceğiniz, bazı analizler yaparak nasıl ilerlemeniz gerektiğini fark ederek hareket edeceğiniz bir dönemde geçirebilirsiniz. Güneşin Başak Burcu'ndan geçtiği dönemde ve baktığımız zaman zaten Başak Burcu'nda da 23 Ağustos'ta bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Yani bizler çalışma hayatımızla, gündelik rutinimizle ilgili, sağlığımızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapacaksak bunu Başak Burcu enerjisiyle harmanlayarak yapacağız. Yani çok planlı, çok analitik, bazı şeylerin farkına vararak, daha derinlemesine ele alarak, konuları çok daha bilinçli bir şekilde yöneterek yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir döneme de giriş yapacağız Ağustos ayı içerisinde. 24 Ağustos'ta Güneş ve Uranüs'ün bir kare açısı söz konusu olacak. 6-3 ev aksında gergin bir enerji açığa çıkacak gibi duruyor. O yüzden çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, çalışma hayatınız, gündelik rutininizi paylaştığınız kişilerle iletişiminize, ne paylaştığınıza, kendinizi nasıl ortaya koymaya çalıştığınıza bu dönemde biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Sıra dışı fikirleriniz, kendinizi çok da alışılmamış bir şekilde ortaya koymaya çalışmanız, bazı durumları yine alışılmışın dışında yönetmeye çalışmanız krizleri beraberinde getirebilir. Uranüs ikizlerde daha fazla iletişim temelinde sorunların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Belki de kendinizi birdenbire ortaya koymanız, fikirlerinizi çok olmadık yerde açıklamanız ya da yanlış zamanlama yapmanız problemler getirebilir. Buna dikkat etmemiz gerekecektir 24 Ağustos'da. 25 Ağustos'da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak, yine yeteneklerimizi köpürtecek bir enerji olarak değerlendirilebilir. Aşk hayatımız oldukça canlanacaktır sevgili yükselen Aslan Burçları bu süreçte. Flört hayatınız daha fazla, kısa süreli ilişkileriniz noktasında bir canlılık deneyimleme ihtimaliniz söz konusu olacaktır. Bir diğer taraftan da harcamalarınıza yine dikkat etmeniz gerekebilir. Çocuklarınızla ilişkileriniz noktasında iyi bir enerji değerlendirilebilir. Yine riskli girişimleriniz noktasında da size destekleyici bir enerji sağlayabilir, özellikle maddi konularda.
Baktığımız zaman Venüs zaten yine 7. evinizi de yönettiğinden dolayı rekabette olduğunuz konularda risk aldığınız takdirde avantajlı olabileceğiniz bir sürece de işaret edebilir gibi duruyor. Sadece 27 Ağustos'ta Venüs'ün Plüton'la karşıt açısının netleşeceğini de göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Özellikle sosyal çevre ilişkilerinizin üzerinizde bir baskı oluşturma ihtimali söz konusu olabilir. Saplantılı bazı durumlar da gündeme gelebilir aslında. Venüs ve Plüton'un karşıtlığı zorlayıcı bazı ilişki problemlerini beraberinde getirebilir. Belki bunu girişimler açısından değerlendirdiğimizde şu anda yapacağınız riskli atılımlar, yeni girişimlerin belki de gelecek hedef ve hayallerinizi zorlayacak bazı etkiler doğurabileceğini düşünebiliriz. Sosyal çevre ilişkileriniz belki bir diğer taraftan da aşk hayatınızı kabul etme noktasında zorluk getirebilir. Yakın arkadaşlarınız, yakın çevreniz bu süreçte başlayacağınız ilişkilere çok da sıcak bakmayabilir. Olumsuz bazı etkiler de söz konusu olabilir. Burada biraz duygusal anlamda güç dinamikleri stres yaratabilir hayatınızda sevgili yükselen Koç burçları. Plüton biraz baskıyı tetikler. Venüs'te Plüton'un karşıtlığı da kıskançlığı veya manipülatif bazı ilişkileri beraberinde getirebilir. O yüzden ilişkiler temelinde Venüs ve Plüton'un karşıtlığı noktasında ay sonunda dikkatli olmamız gerekebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, Ağustos ayının genel etkileri sizin hangi yaşam alanlarınızda etkisini daha fazla gösterecek? Gelin Ağustos ayının etkilerini sizin burcunuz üzerinden değerlendirmeye başlayalım. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçmesi sizin 6. ev konularınıza işaret edecek. Yani çalışma hayatımız bu süreçte biraz yoğunlaşabilir. Gündelik rutinimiz, gündelik sorumluluklarımıza daha fazla odaklanabiliriz. Bir diğer taraftan da bu konular bizi daha fazla motive de edebilir, ayakta da tutabilir diyebiliriz aslında sevgili yükselen boğa burçları. 6. evimiz sağlığımızla da ilgilidir, evcil hayvanlarımızla da bağlantılıdır. Çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, bir patronsak çalışanlarımızla olan ilişkilerimize de işaret edecektir. Bu konularda tabii ki biraz stresli bir enerji de açığa çıkabilir. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz diyeceğim ama burada şu detayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü Mars Terazi burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda bize burada şu mesajı veriyor olabilir. Kendi başınıza hareket etmektense birlikte hareket etmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. O yüzden bu noktada mücadele edin. Yani bu alanlarda bireysel bir mücadele, bireysel bir çaba ortaya koymaktansa etrafınızdaki kişilerin yardımıyla, desteğiyle mücadele edin. 6. ev konularında bu süreçte daha güçlü olun, bu sayede daha güçlü olun demeye de çalışıyor. Çünkü Koç burcunun o bireysel, özgürlükçü, başına buyruk enerjisi Terazi burcunda kendini çok gösteremeyeceğinden dolayı bu dönemde Mars eğer 6. ev konularına biraz güçlük getiriyorsa hayatımızda etrafımızdaki kişilerle biz enerjisiyle hareket ettiğimiz takdirde çok daha başarılı olabileceğimize, bu stresi üzerimizden çok daha rahat atabileceğimize de işaret edecek. O yüzden Mars'ın o yorucu enerjisini, aynı zamanda size güç veren enerjisini bu şekilde yönlendirmeniz size daha faydalı olacaktır biz enerjisiyle harmanladığınız noktada. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'ta da bir dolunay deneyimleyeceğiz Kova burcunda. Kova burcundaki dolunay ise baktığımız zaman sizin kariyer alanınıza işaret edecek. Kariyerle ilgili konularda önemli gelişmeler gündeme gelebilir bu dolunayla birlikte sevgili yükselen boğa burçları. Ancak bu baktığımızda dolunayın açılarının dışında önemli bir uçurtma açı kalıbı da gerçekleşiyor ve bu uçurtma açı kalıbı
kalıbının çıkış noktası da yine 6. evinizdeki Mars olacak. Demek ki bizler bazı konularda değişim, dönüşüm ve bir uyanışla birlikte gelen o değişim, dönüşümü sağlamak için daha fazla biz enerjisiyle hareket etmek durumunda kalacağız ve baktığımızda da gündelik hayatımızı, çalışma hayatımızı paylaştığımız kişilerle birlikte hareket ettiğimiz zaman bu dolunayın enerjisini, hatta uçurtma açı kalıbının enerjisini olumlu şekilde hayatımıza yansıtabileceğiz. Dengeli kullanmamız gerekecek işte burada bu enerjiyi, çünkü terazi burcu söz konusu, Mars burada ve Uranüs, Plüton, Satürn, Neptün, bu gezegenlerin tümü yeni, değişen, dönüşen bir uyanışla birlikte başlayan yeni bir yapılanma sürecine işaret ediyor. Bu enerjiyi doğru kullanmanın çıkış noktası ise Mars ve 6. evimiz. Demek ki çalışma arkadaşlarımız, gündelik hayatımızı paylaştığımız kişilerle ilişkilerimiz ve onlarla birlikte hareket etmemiz bu enerjiyi doğru kullanabilmemizi sağlayacak. O uyanışı, o değişimi, dönüşümü sağlamamızın tek yolu biz mantığından geçecek. Hayatınızı, gündelik hayatınızı paylaştığınız kişilere bir dönün, bakın size nasıl fayda getirebilirler. Belki de onlardan ilham dahi alabilirsiniz ve o enerjiyi doğru şekilde, dengeli bir şekilde kullanabilirsiniz ve hayatınızda uyanışla birlikte bir dönüşüm, bir yapılandırmayı da şekillendirebilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür'ün Aslan Burcu'nda artık düz harekete geçtiğini gözlemleyeceğiz. Ev, emlak, aileyle ilişkiler noktasında bazı yavaşlamalar söz konusu olmuşsa önümüzdeki süreçlerde artık bu sürecin de normal rayına oturacağını, hızlanacağını, iletişim sorunlarının çok daha net bir hal alacağını, belki anlaşmalar, sözleşmeler gündemdeyse ev, emlak, barınma, taşınma, tadilatla ilgili konularda da bunlarla ilgili de artık süreçlerin hızlanacağını söyleyebiliriz. Bu konuları, ev, emlak, aile, barınma, özel hayatla ilgili konuları da çok daha rasyonel bir şekilde yönetebileceğinizi söyleyebiliriz. 12 Ağustos'da önemli bir gün. 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter kavuşacaklar Yengeç Burcu'nda. Bu da baktığımız zaman sizin 3. evinize işaret ediyor. Demek ki ticaret, ulaşım, eğitim, belki yine baktığımız zaman yakın çevre ilişkilerimiz noktasında da fayda görebileceğimiz, ilişkilerimizden olumlu etkiler alabileceğimiz bir sürece giriş yapıyor olabiliriz. Yine becerilerimizle, el becerilerimizle yaptığımız bazı girişimlerimiz, mesleklerimiz söz konusuysa, iletişim, medya, edebi konularda yine daha aktif çalışmalarımız varsa oldukça güzel, olumlu etkiler alabiliriz. Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz, o yüzden de fırsatlar, şanslar bu ev konuları çerçevesinde ayağınıza gelebilir. Özellikle bu konularda bir problem varsa da hayatınızda bunları çözmek için de avantajlı bir dönem olacağını Ağustos ayının söyleyebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. 19 Ağustos'a baktığımız zamansa Güneş ve Kiron'un bir üçgen açısının netleştiğini gözlemleyeceğiz. Özellikle iç dünyanızda bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Geçmişten gelen korkularınızı, endişelerinizi, devam eden kontrolünüz dışında tekrar eden olayları çok daha iyi kontrol edebilmenizi sağlayacak, bir iyileşme sağlayacak bir enerjiden bahsedebiliriz burada. Yine aynı şekilde Merkür'de Kiron'la ay sonunda bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı içsel dünyanızda bazı şeyleri çözümleyebileceğiniz, ruhunuzun yaralarını iyileştirebileceğiniz güzel bir etki yaratacaktır. Özellikle de aileyle ilgili, yuvayla ilgili, özel hayatınızla ilgili yaşamsal kırgınlıklarınızı çok daha iyi yönetme ve iyileştirme şansını size sağlayacak iki enerji bu ay içerisinde aktif olacak.
22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş'in Başak Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte aşk hayatınız belki biraz daha fazla gündeme gelebilir. Flört hayatınız yine biraz canlanabilir bu süreçte. Çocuklarınızla ilgili konular, riskli girişimlerinizle ilgili konular, kendinizi ortaya koymak istediğiniz bazı durumlar, olaylar söz konusuysa, yeteneklerinizle daha fazla ön planda olmaya çalıştığınız durumlar, olaylar söz konusuysa bu alanlara çok daha analitik, planlı yaklaşacağınız bir süreç olacağını da söyleyebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. Güneşin bu alandan geçişi çok daha planlı, detaycı ve organize ilerleyeceğiniz bir enerjiden bahsediyor ve az önce bahsettiğim konu başlıklarına bu enerjiyi yansıtarak hayatınızın bu alanını yönlendirmeye, yönetmeye çalışacağınızı söyleyebiliriz. Hemen akabinde 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Demek ki aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili, riskli girişimlerinizle ilgili, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız alanlarla ilgili, belki bazı harcamalar ya da hayattan keyif almaya çalıştığınız konular temelinde yeni girişimler yapacaksanız bu yeni ayla birlikte Başak Burcu enerjisini bu yeni ayla birlikte harmanlayarak hayatınıza yansıtacaksınız diyebiliriz. Az önce de dediğim gibi çok daha planlı, sistemli, analitik bazı analizler yaparak, çözümlere ulaşarak bu çözümler doğrultusunda hayatınızda yeni girişimler yapacağınız, çok daha planlı, programlı olabileceğiniz bir yeni ay süreci deneyimleme ihtimaliniz söz konusu olacaktır. Aşk hayatınızda da belki önce karşınızdaki kişiyi bir analiz etmek isteyeceksiniz. Bu kişi neden benimle birlikte? Veya bu kişinin karakteri nedir, huyu suyu nedir? Bunun detaylarına ineceksiniz. Sonrasında karşınızdakiyle birlikte bir flört dönemini başlatabileceksiniz gibi de düşünebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. 24 Ağustos'ta Güneş ve Uranüs'ün bir kare açısı söz konusu olacak. Bu da oldukça önemli. Güneş Başak Burcu'na geçtiği zaman ilk derecelerinde Uranüs'te bir kare açı gerçekleştirecek. Beklenmedik harcamalara karşı dikkatli olun. Özellikle az önce bahsettiğim o yeni ayla birlikte bir girişim yapıyorsanız az önce bahsettiğim o Başak Burcu enerjisinde planlı, disiplinli, analitik yaklaşacaksınız ama hiç ummadığınız yerden de bazı harcamalar, plansız gelişmelerde ya da risklerde bütçenizi biraz zorlayabilir. Buna karşı dikkatli olun. Özellikle belki çocuklarınızla ilgili konularda da beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Bu da demek olacak ki ailevi ilişkilerde bir huzur, bir anlayış, sevgi, şefkat teması hakim olacak. Özel hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerle karşılaşabileceksiniz. Özel hayatınıza çok daha fazla hakim olabileceksiniz de diyebiliriz aslında. Çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Özel hayat, aile, ev, yuva, barınma konularında iyileştirici, pozitif etkiler alabileceğinizi söylemek mümkün olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Bir diğer taraftansa 27 Ağustos'ta da dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü Venüs ve Plüton'un karşıt açısı netleşecek. Yani belki de çalışma hayatınız, kariyer hayatınız biraz baskı oluşturabilecek bu süreçte özel hayatınız üzerinde. Çünkü Plüton aslında özel hayatınızı biraz değiştiriyor, dönüştürüyor. Sizlerin belki saplantılı olduğu bazı konular bu dönemde ortaya çıkabilir. Bu da özel hayatınıza bazı zorlukları getirebilir ya da özel hayatınızla ilgili bazı saplantılı olduğunuz kırmızı çizgileriniz olan durumlar tetiklenirse bunların kariyer hayatınıza yansımaları biraz zorlayıcı olabilir. Belki özel hayatınızda, aile hayatınızda bazı konforlarınızdan vazgeçmek istemeyişiniz kariyer hayatınızdaki dönüşümü biraz sekteye uğratabilir. Bu da biraz bir stres yaratabilir özellikle kariyerle ilgili konularda. O yüzden de Venüs ve Plüton'un karşıt açısı durumu sizi biraz yorabilir, üzerinizde bir baskı oluşturabilir. Buna dikkat etmeniz gerekecek gibi duruyor. Ağustos ayının genel etkileri, genel temaları bu şekilde. Çalışma hayatımızla ilgili, sağlığımızla ilgili, çalışma arkadaşlarımızla ilgili gündemler ağırlıkta, yoğunlukta olacak gibi duruyor. Aşk hayatımız biraz canlanabilir, analitik, planlı, disiplinli olacağız. Çocuklarımızla ilişkilerimiz
ilişkiler noktasında da özel hayatımıza da bir vurgu yapılacak. O yüzden genel olarak pozitif, zorlayıcı açılar tek tük olsa da bizler bunları bildikten sonra üstesinden gelmemiz de çok daha kolay olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, Ağustos ayı önemli ve sıcak gelişmelere gebe bir ay olacak global anlamda. Peki kişisel anlamda hayatımızda enerjisi nasıl yansıyacak? Hangi yaşam alanlarımızda Ağustos'un getirdiği enerjileri daha güçlü hissedebileceğiz? Gelin birlikte bakalım. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte 5. ev konularımız biraz daha fazla gündemde olabilir. Bizi motive edecek alanın 5. ev olduğunu gözlemleyebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları bu dönemde. Demek ki 5. ev konularına biraz detay vermemiz gerekiyor burada. Aşk hayatımız, flört hayatımız biraz canlanacak. Mars zaten Terazi burcunda o cinselliği biraz tetikleyebilir. Diğer taraftan çocuklarımızla ilişkilerimiz, riskli girişimlerimiz, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymak istediğimiz alanlar ve konulara, yine hayatımızda bize keyif veren konulara, kendimizi konforlu hissettiren konularla ilgili de daha mücadeleci olacağımız, bu konuların bizi bu dönemde daha fazla motive edeceği bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. Diğer taraftansa tabii ki Mars bu alana bir yoğunluk getirecektir. Gündem yoğunluğu görebiliriz bu konu başlıklarıyla birlikte ve tabii ki biraz da zorluk getirebilir. İşte bu zorluklarla ilgili belki de Mars'ın Terazi burcundan geçişinin temasını iyi anlamak gerekiyordur. Çünkü Mars bildiğiniz gibi Koç burcunun yönetici gezegeni ve daha başına buyruk, kendi başına hareket eden, istediği an istediği şekilde hareket etmeye yönelik bir enerji, mücadeleci bir enerji aynı zamanda, ama biraz başına buyruk, ben merkezli bir enerji. Terazi burcunda işte o ben merkezli enerji biraz zayıflayacak. Yani biz olarak hareket etmemiz gerekliliğini anlayacağımız ve mücadele ederken bu konularla birlikte eğer zorlanıyorsak ya da bir efor ortaya koyuyorsak, bir şeyler için çaba harcıyorsak, biz olarak hareket etmenin bu Mars enerjisini çok daha doğru kullanabileceğimizi bize belirtecek. Yani bizler bu 5. ev konularında Ağustos ayı içerisinde daha başarılı olmak istiyorsak, ben değil biz mentalitesiyle ilerlemek durumunda kalacağız. Aşk hayatımızsa öyle. Çocuklarımızla ilişkilerimiz, çocuklarla ilgili gündemler söz konusuysa onların fikirlerine danışarak, belki onlarla da birlikte hareket ederek sorunları, durumları, olayları çözmemiz, birlikte ele almamız gerekebilecektir. Bir risk alacaksak hayatımızda yine belki de başkalarının görüşlerine de başvurarak, birlikte bir şeyleri göz önünde bulundurarak hareket etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Kendinizi göstermek istediğiniz, görünür olmak istediğiniz, yeteneklerinizi sergilemek istediğiniz alanlarda da belki de yine başkasından destek görmeniz sizin için çok daha yararlı olacaktır. Mars burada baktığımızda sosyal çevre, yakın arkadaşlarımıza işaret ediyor. Bir diğer taraftansa Akrep burcunun yönetici gezegeni olarak 6. eve işaret ediyor. Demek ki hem çalışma arkadaşlarımız hem de yakın arkadaşımız, yakın çevremizden bu konularla ilgili destek almamız gerekliliğine vurgu yapıyor Mars'ın Terazi burcundaki geçişi ve bu yoğun enerjiyi bu şekilde çok daha iyi kontrol edebilme, verimli bir hale getirebilme ihtimalini bizlere müjdeliyor. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'da ise yine bir Mars enerjisinin tetiklendiğini gözlemleyeceğiz, ama bu sefer çok farklı bir şekilde aslında ortaya çıkacak. Çünkü gökyüzünde bir uçurtma üçgen açı kalıbı gerçekleşiyor. Uyanışla, değişimle, dönüşümle, yapılandırmayla harmanlanan güzel bir enerji ve çıkış noktası Mars olacak. Yani
kendinizi ortaya koymak istediğiniz konularda hem yapıcı olmanız gerekiyor, hem değişim dönüşüme açık olmanız gerekiyor. Biraz da zihinsel uyanış, bir şeyleri fark edişle bu enerjiyi harmanlamanız gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Burada bir büyük üçgen açı söz konusu. Uranüs, Plüton ve Mars arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor ve aslında ani değişim, dönüşüm fırsatlarını sizlere müjdeliyor. Olumlu, güzel bir enerji açığa çıkacaktır burada ve uçurtma açı kalıbına Satürn, Neptün'ün de dahil olmasıyla birlikte Mars tam da çıkış noktası olarak burada tetikleyici bir alan olarak dikkat çekiyor. Demek ki bizler bu uçurtma açı kalıbının enerjisini daha fazla 5. ev konularımız temelinde değerlendirmek durumunda kalacağız. Yani kendimizi ortaya koymak istiyorsak bir şeyleri fark etmemiz, uyanmamız, değişim, dönüşüm ihtiyacını belki de fark etmemiz, neyi yapılandırmamız, neyi daha disiplinli ele almamız gerekliliğini fark ederek mücadeleci bir ruhla bu alandan yola çıkacağız diyebiliriz. Belki de yeni riskli girişimler yapacağız. Risk derken çok da önünü göremediğimiz ama bu enerjiyi yönlendirmek için yeni girişimlerde bulunacağımız bir dönem söz konusu olabilir. Aşk hayatımızda yine yeni girişimler yapabiliriz. Baktığımız zaman gezegen yerleşimlerine zaten Uranüs sizin evinizde. Demek ki bir şeylere uyanacaksınız bu süreçte. Satürn, Neptün 11. ev sosyal çevre, topluluk önünde olma temaları. Baktığımızda Plüton 9. ev kendimizi geliştirme, sosyal medya, yabancılarla ilişkiler, belki daha bilinir olma temaları, hepsini bir arada topladığımızda zaten 5. evde görünür olma, sahnede olma temasıyla harmanladığımızda demek ki değişime, dönüşüme, ani gelişime açık olduğumuz, yapılandırıcı, disiplinli olduğumuz takdirde bu uçurtma açı kalıbının enerjisini oldukça sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde yönetebileceğimizi düşünebiliriz. Demek ki sahneye çıkma zamanı sevgili yükselen ikizler burçları. Bu değişim, dönüşüm, uyanış, yapılandırıcı enerjiyi güzel bir dengeye oturtarak yolunuza devam etmeniz gerekecek. Dolunay'a baktığımız zamansa Dolunaysa 9. evinizde gerçekleşiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Demek ki yine 9. ev konuları temelinde önemli gelişmeler bu Dolunay'la birlikte gün yüzüne çıkabilir. Yabancılarla olan ilişkileriniz, yabancılarla olan girişimleriniz, belki kendinizi geliştirme, meslekte yükselme, daha bilinir olma, sosyal medya girişimleri, mesleki eğitimler, yine öğrenciler için üniversite eğitimi, yurt dışına yerleşme gibi konularda daha fazla ön planda olacaktır. Dolunay'ın enerjisiyle birlikte bu temalar daha fazla ön planda olacak. Belki bir süreç tamamlanacaktır ya da o Dolunay enerjisiyle yeni gelişmeler gündeme gelebilecek. Bunların detaylarını tabii ki Dolunay özel videosunda bir sonraki videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür düz harekete geçiyor. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür Aslan Burcu'nda düz harekete geçiyor. Demek ki iletişimle ilgili, ulaşımla, eğitimle, ticaretle ilgili konularda o yavaşlama enerjisinin artık sonlandığını ve daha hızlı bir sürece giriş yaptığımızı, işlerimizin artık istediğimiz şekilde rayına oturduğunu gözlemleyebiliriz bu süreçte. En azından o içe dönük enerjiyi artık dışa döndürebileceğiz. Bazı değerlendirmeler yaptıksa, eksiklerimizi, gediklerimizi görme şansımız olduysa, anlaşmalarda, sözleşmelerde eksiklikler olduğunu fark ettikse, bunları düzeltmişsek yolumuza çok daha güvenli bir şekilde devam edebiliriz. Yine belki bilgi, eğitim eksikliğimiz varsaydı ve bunları da tamamlamışsak artık yolumuza devam edebileceğiz olması gerektiği şekilde. 12 Ağustos oldukça önemli bir gün çünkü Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar. Venüs ve Jüpiter sizin kazanç hanenizde kavuşuyor sevgili yükselen ikizler burçları. O yüzden de maddi kazançlarla ilgili güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir. Şanslı hissedeceksiniz kendinizi. Venüs baktığımızda 12. evi temsil ediyor. Bir diğer taraftansa 5. evi temsil ediyor. Bu da demek olacak ki kendinizi göstermeye çalıştığınız yeteneklerinizle sahneye koyduğunuz, sanat icra ettiğiniz alanlardan güzel gelirler, şanslı gelirler elde
elde edebilirsiniz. Jüpiter zaten kariyer evinizi yönetiyor, 7. evinizi yönetiyor. Belki ortaklı işlerden, rekabetli olduğunuz alanlardan da güzel kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi büyük bir fırsat, büyük bir şansla yakalama ihtimaliniz söz konusu. Belki bu fırsatı yakaladıktan sonra kazanç hanenizin de çok daha bolluğa uğradığını gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki beklemediğiniz alanlardan da fırsatlar önünüze gelebilir. Hiç ummadığınız yerlerden de kazanç elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Çünkü 12. evi de yöneten bir Venüs söz konusu. Ama burada biraz da olumsuz yönüne de bakmakta yarar var. Hani belki de hiç beklemediğiniz konularda da biraz bütçenizi zorlayacak gelişmeler de gündeme gelebilir. Buna da en azından biraz hazırlıklı olursak bizim için faydalı olur. 12. ev ne geleceğini bilemiyoruz. Kazanç mı getirecek, cebimizdekini mi götürecek? Burada biraz uyanık olmamız gerekebilir. Bilgimizde olsun ama Jüpiter ve Venüs burada kavuşacağından dolayı mutlak ki güzel, avantajlı gelişmeler gündemimizde olacak diye düşünebiliriz. 19 Ağustos'ta Güneş'in Kiron'la güzel bir etkileşimi, destekleyici bir etkileşimi söz konusu olacak. Diğer taraftansa 31 Ağustos'ta Merkür'ün Kiron'la bir üçgen açısı söz konusu olacak. Demek ki bizler toplum önünde olma, sosyal çevre ilişkileri, yakın arkadaş ilişkileri, geleceğe yönelik hedef ve hayallerimiz, kariyer kazançlarıyla ilgili konularda daha önce deneyimlediğimiz ve bizi olumsuz etkileyen olay ve durumlarla ilgili iyileştirici bir etki alacağız. Özellikle bu durumlar tekrar ediyorsa, bizim içimizde bir içsel bir yara oluşturmuşsa, bizim kırgın olduğumuz durumlar söz konusuysa bunları iyileştirme şansımız söz konusu olacaktır. Belki yakın arkadaşlarımızla bizi inciten konuları diyalog halinde çözme, iyileştirme şansımız söz konusu olabilir. Toplum önünde olduğumuz konularda belki bizi inciten, bizim için olumsuz gelişmeleri getiren durumlar söz konusu olmuşsa bu alanda da olumlu yönde gelişmelerle karşılaşabileceğimiz ve bu içselleştirdiğimiz durumu çözebileceğimiz güzel bir Ağustos ayı da deneyimleyebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. 22 Ağustos'da Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte aile, yuva, ev, barınma, özel hayatla ilgili konulara biraz daha analitik yaklaşacağınız bir süreç olacak. Bu alanda daha planlı, daha sistemli, daha detaylara odaklanarak hareket edeceğiniz ve bu alanı bu prensipte yöneteceğiniz bir dönem olacak. Güneşin Başak Burcu'na geçtiği günlerde. O yüzden de ev, yuva, aile konuları da Ağustos'ta ön planda olacak gibi duruyor. İlerlediğimiz zamansa 23 Ağustos'da Başak Burcu'nda da bir yeni ay deneyimliyoruz. Demek ki Başak Burcu'ndaki bu yeni ay enerjisi ev, yuva, aile, özel hayat, barınma, taşınma, tadilat gibi konularda yeni başlangıçlar ama çok böyle titizlenerek yeni başlangıçlar yapacağımız bir döneme işaret edecek. 24 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Güneş ve Uranüs arasında bir kare açının netleştiğini gözlemleyeceğiz. Bu da yine aile hayatımız üzerinde beklenmedik ani gelişmelerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Özellikle aile, yuva, ev, taşınma, belki özel hayatınızla ilgili konularda kırılma noktası olabilecek bazı olaylar gündeme gelebilir. Bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekecek. Belirttiğim tarihte yani 24 Ağustos'da. 25 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak sevgili yükselen ikizler burçları. O yüzden ticaret, iletişim, ulaşım, eğitimler, yakın çevre, akraba, kardeş, kuzen ilişkileriyle ilgili konularda iyicil bir etki hissedeceğiz. Yine yeteneklerimizle, el becerilerimizle ilgili konularda, medyayla, yazılı metin, edebi konularda da yaratıcılığımızın daha iyi olacağı bir dönem deneyimleyebiliriz. Güzel
güzel bir dönem olacaktır. Tabii ki Venüs'ün bu alana girmesi belki bu konularla ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirebilir ama kendimizi biraz daha fazla bu konular temelinde ortaya koyabileceğimiz, ön plana çıkarabileceğimizi de düşünebiliriz. Olumlu bir etki olacak. Ancak ve ancak 27 Ağustos'ta Venüs ve Plüton'un da bir karşıt açısı netleşecek. Bu da demek olacak ki kendimizi geliştirmekle ilgili konularda biraz stres yaşayabiliriz. Bunu biraz saplantı haline getirmiş olabiliriz. Yani yeteneklerimizle kendimizi göstermek için, kendimizi daha bilinir kılmak için, bir yerlere gelebilmek için biraz zorluyor olabiliriz. Üzerimizde bu baskıyı hissediyor olabiliriz. Aslında 9. ev konularında zaten bir değişim dönüşüm süreci başladı ve Plüton her tetiklendiğinde o değişim dönüşümü bu alanda daha güçlü hissedeceksiniz. Burada biraz zorlayıcı bir açı söz konusu. Yani bazı şeyleri saplantı haline getirmiş olabilirsiniz. Belki bazı yeteneklerinizi geliştirmek, o yeteneklerinizle kendinizi var etmek konusunda saplantılı bir tutum sergiliyor olabilirsiniz. Bunu biraz fark edebileceğiniz bir karşıt açı enerjisi söz konusu olabilir. Daha fazla iletişim, bilgi, eğitim, bilgi paylaşma gibi alanlarda eksiklikleriniz veya saplantılı olduğunuz konularla ilgili stres yaratacak bir enerji söz konusu olabilir. Yine daha bilinir olma, yabancılarla ilgili ilişkiler, yurt dışıyla bağlantılı konularda dikkatli olmamız gerekebilir bu süreçte. Bizi belki bazı konularda tetikleyecek ama bazı konularda da dediğim gibi çok böyle saplantılı, obsesif bir şekilde davranmamamız gerektiği noktasında uyaracak gibi duruyor. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde sevgili yükselen ikizler burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, Ağustos ayı sizin hayatınıza neler getirecek? Hangi yaşam alanlarınızda daha fazla etkileşim hissedeceksiniz? Gökyüzünün enerjisini hissedeceksiniz. Gelin birlikte bakalım. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ev, aile, yuva, taşınma, barınma, tadilat, özel hayatla ilgili konular ön plana çıkacak. Bunlar sizi bu dönemde daha fazla motive edecek, biraz da belki yoracak diyebiliriz. Ancak dikkat etmemiz gereken bir unsur tabii ki var. Mars Terazi burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda. Yani o Koç burcunun enerjisini sizler bu alanda bireysel enerjinizi çok iyi yansıtamayabilirsiniz. O bireysel ruhunuz, bireysel mücadeleci enerjinizi bu alanda biraz etkisiz hissedebilirsiniz. Zaten işte tam da bu noktada gökyüzü bize şu mesajı veriyor olabilir. Bireysel davranmak yerine birlikte hareket etmeniz sizin için daha yararlı olabilir. Zaten Terazi burcu bir dengesizlik temasını da gündeme getirdiğinden dolayı dengesiz durumları birlikte dengelemenizin sizin için daha avantajlı olacağına işaret ediyor. Yani aileyle ilgili bir problem varsa bunu birlikte aşmanızın, birlikte mücadele etmenizin daha fazla fayda getireceğini düşünebiliriz. Özel hayatınızla ilgili alanda eşiniz, partnerinizle birlikte hareket etmenizin size daha fazla fayda getireceğini yine düşünebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. Bir diğer taraftansa Koç burcu sizin kariyer, toplumsal statü alanınızı ve yine 5. evinizi yönettiğinden dolayı da belki kariyerle ilgili yeni girişimler, yeni atılımlar yapmak istiyorsanız burada belki de ailevi konuları, özel hayatınızı, kariyerinizdeki konuların özel hayatınıza nasıl yansıyacağını da düşünerek yine birlikte bu konuları harmanlayarak hareket etmeniz gerekliliğini de bizlere düşündürebilir ve dikkat etmemiz de buna gerekebilir. O yüzden bu şekilde Mars'ın terazi transitini değerlendirmek faydalı olacaktır. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay deneyimliyoruz. Kova burcundaki dolunay ise sizin 8. evinize işaret ediyor.
8. evimiz krizler, kayıplar, dönüşüm, yeniden doğuş temalarını barındırır. Bir diğer taraftansa alacak, verecek, nafaka, kredi, miraslar, dıştan gelen gelirler, pasif gelirler, eşinizin gelirleri ortak gelirlerle bağlantılıdır. Bu konularda bir dolunay enerjisi hissediyoruz. Devam eden süreçleriniz varsaydı bunların tamamlandığını, sonlandığını gözlemleyebilirsiniz veya dolunayın enerjisiyle yeni gündemlerin açığa çıktığını da düşünebilirsiniz. Bu dolunay haritasına baktığımız zaman dolunayın haricinde çok muhteşem bir açı kalıbının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor ve burada Mars çıkış noktası olarak dikkat çekiyor. Yani yine 4. ev temalarına vurgu yapan bir gökyüzü var. Gezegenlerin yerleşimine baktığımız zaman Plüto 8. evinizde değişin, dönüşün, bunun altını çizmeye devam ediyor. Satürn, Neptün kariyer, toplumsal statü alanınızda, Uranüs ise 12. alanınızda iç dünyanıza işaret ediyor. Yani bir uyanış, bir değişim, dönüşüm, yeniden kendinizi yaratma, belki de statünüzü yeniden belirleme noktasında harekete geçeceğiniz alan özel hayatınız olacak. Özel hayatınızdan yola çıkarak kendinizi değiştirip, dönüştürüp, belki de bazı konulara uyanarak, iç dünyanızda bir aydınlanma yaşayarak kendinizi dediğim gibi değiştirip, dönüştürüp hayatınıza yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç olarak da değerlendirebiliriz bu uçurtma üçgen açı kalıbını. Mars çıkış noktası olacağından dolayı yine burada bireysel olarak hareket etmek isteyeceğiz ama etrafımızdaki kişilerle yola devam edersek bu uyanıklıkla gelen değişim, dönüşüm ve yapılandırma enerjisini çok daha doğru bir şekilde değerlendirebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. Sizler statünüzü yapılandıracaksınız, kendinizi yeniden yaratacaksınız, iç dünyanızda bir uyanış yaşayacaksınız ve özel hayatınızdan da başlayarak yeni bir değişim dönüşüm sürecine giriş yapacak da olabilirsiniz. Sizi bu gelişmeler motive edecek ve dediğim gibi birlikte hareket edeceğiniz kişilerle yola çıkacak ve başarılı da olabileceksiniz diyebiliriz. Güzel, pozitif bir enerji. Evet, Satürn ve Mars'ın bir karşıt açısı söz konusu ama bu açı kalıbının da bir parçası. Yani o bütün olumlu enerjinin çıkış noktası Mars olacak. Zaten büyük de bir üçgen açı kalıbı söz konusu. Uranüs, Plüton ve Mars arasında. Yani sizler kontrolünüz dışında gelişen olaylar, krizler, olumsuzluklara karşı ailenizden güç alacaksınız, özel hayatınızdan güç alacaksınız ve bu şekilde yolunuza güçlü bir şekilde devam edebileceksiniz sevgili yükselen yengeç burçları. İlerleyelim. 11 Ağustos'ta Merkür düz hareketine başlıyor. Merkür'ün düz hareketine başlaması parayla ilgili, kazançlar, harcamalarla ilgili konularda yavaşlayan süreçlerin artık hızlanacağını bizlere düşündürebilir. Bu konuları çok daha mantıklı, çok daha bilgili bir şekilde yönetebileceğinize işaret ediyor olabilir. Belki de bu alanda eksiklerinizi retro sürecinde tamamladınız ve artık yolunuza çok daha emin bir şekilde devam ediyorsunuz. Özellikle kontrolünüz dışında gelişme ihtimali olan harcamalar, kazançlar gibi durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini çok daha iyi bilerek yolunuza devam edebilirsiniz sevgili yükselen yengeç burçları. 12 Ağustos oldukça önemli bir gün ve siz kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz. Çünkü sizin burcunuzda Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacak. Bu da size güzel fırsatlar getirebilecek. Venüs baktığımız zaman sizin 11. evinizi yönetiyor, aile evinizi yönetiyor. Demek ki geleceğinize yönelik beklentileriniz, hayalleriniz, sosyal çevrenizle ilgili alanlardan destek görebileceğiniz, bu alanlarda kendinizi şanslı hissedebileceğiniz, yine aileden oldukça büyük destekler görebileceğiniz. Jüpiter'e baktığımız zaman 9. evinize işaret ediyor, çalışma hayatınıza işaret ediyor. Mesleki konularda da yine avantajlı durumlarla karşılaşabileceğiniz güzel bir dönem olacak. Ağustos'un bu tarihleri mutlaka değerlendirin derim.
19 Ağustos'a baktığımız zamansa Güneş ve Kiron'un bir üçgen açısı söz konusu. Kiron kariyer evinizde seyrine devam ediyor. Kariyerle ilgili konularda kronikleşen sorunları iyileştirme, çözme, bu problemleri yönetme şansınız çok daha kontrollü olacak bu süreçte. Hem Merkür hem de Güneş'in ay içerisinde Kiron'u olumlu yönde etkilemesi, geçmiş hatalarımızdan ders alma, geçmiş problemlerimizin üzerindeki tozlarını atma yönünde bize destek verecek diyebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte 3. ev konularına biraz daha fazla odaklanacağız. Yine bu alanda da 23 Ağustos'ta bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı 3. ev konularında yeni ancak çok daha titizlenerek girişimler yapacağımızı düşünebiliriz. Güneşin bu alandan geçmesiyle birlikte özellikle iletişim dilimize çok dikkat edeceğimizi düşünebiliriz bu süreçte. Çevremizle ilgili, yakın çevremizde kardeşlerimiz, kuzenlerimizle ilişkilerimizi biraz daha analitik yaklaşabileceğiz. Daha planlı, belki de belli hedefler belirleyerek bu ilişkilerimizi yapılandırıp yönetebileceğiz diyebiliriz. Yine iletişim, ticaret, ulaşım, eğitimle ilgili konularda da çok daha titiz davranacağımız, bu alanda yine mesleklerimiz söz konusuysa planlı, programlı, disiplinli ve detaylara odaklanarak ilerleyeceğimiz bir süreçte olacak diyebiliriz. Hatta yeni ayın enerjisiyle birlikte bu yönde, bu titizlikte, bu analitik düşünce yapısıyla yeni girişimler yapabileceğimizi de söyleyebilirim. 24 Ağustos biraz riskli. 24 Ağustos'da Güneş ve Uranüs arasında bir kare açı gerçekleşiyor. İkizler Burcu baktığımız zaman sizin 12. evinizi yönetiyor. Uranüs de burada, Güneş ise Başak Burcu'nda. Yakın çevre ilişkilerinde biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Beklenmedik olaylar, durumlar, söylentiler, dedikodular gündeme gelebilir. Bu yine iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim alanındaki meslekleriniz söz konusu mesleki alanda da hayatınıza yansıyabilir. Beklenmedik ani sürpriz, krizler, problemler gündeme gelebilir. Hazır olmanız gerekecektir. Egosal problemler olabilir bunlar bu arada. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte para haneniz biraz canlanabilir. Yine geleceğe yönelik yaptığınız girişimlerden kazanç elde edebilirsiniz. Diğer taraftansa ev, aile, yuva, emlakla ilgili konularda da yine kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Belki bir ev kirasından, ev satışından, mülkiyetle ilgili konulardan kazanç elde etme şansınızla söz konusu olabilir sevgili yükselen yengeç burçları. Bir diğer taraftansa dikkat etmemiz gerekecek unsursa Venüs'ün Plüton'la bir karşıt açı gerçekleştirecek olması. Burada demek ki biraz bize ait olmayan paralarla ilgili alanda dikkatli davranmamız gerekebilir. Bazı hırslarımız söz konusuysa alacak verecek, nafaka, kredi, ortak gelir elde etme ya da gelirleri ortak idare etme, paylaşma noktasında bazı saplantılarımız ya da obsesif tutumlarımız söz konusuysa bu biraz kriz yaratabilir ilişkilerimizde. Buna dikkat etmemiz gerekecektir. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, Ağustos ayı hayatımıza ne gibi etkiler getirecek? Hangi yaşam alanlarımızda gezegenlerin etkisini daha güçlü bir şekilde hissedeceğiz? Gelin birlikte bakalım, Ağustos ayını sizin burcunuz açısından da değerlendirelim. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapıyor, yani sizin 3. ev konularınız daha aktif olacak diyebiliriz. Bu alanda biraz yoğunluğumuz artacak da diyebiliriz. Baktığımızda 3. ev konuları yakın çevre, kardeş, kuzen, akraba ilişkilerine işaret ediyor. Demek ki yakın çevre ilişkilerimizde bir yoğunluk hissedebiliriz bu süreçte. Biz olma enerjisi, birlikte olma enerjisi tetiklenebilir bu süreçte. Özellikle bazı dengesiz durumlarda söz konusuysa ilişkilerinizde bunları yine dediğim gibi dengelemek için mücadelede verebiliriz Ağustos ayı içerisinde. Tabii ki eğitim, ulaşım, kısa tatiller, iletişimle ilgili konular, ticaretle ilgili konularda
konularda da daha mücadeleci olmamız gerekebilir. Bu alana çok daha fazla yoğunlaşmamız gerekebilir. Bu alanlarda çalışıyorsak gündemimiz de bu meslekler çerçevesinde daha da bir yoğun sürece giriş yapabilir. Burada dikkat etmemiz gereken bir detay var. Mars Terazi burcunda çok rahat ettiği bir pozisyonda değil. Bundan dolayı da Mars enerjisi bireysel bir enerji olduğundan dolayı kendini bu alanda çok gösteremeyebilir. Baktığımızda sizin 9. evinizi temsil eden bir gezegen, daha fazla belki kendinizi geliştirmek, yurt dışıyla bağlantılı konularda, yabancılarla ilgili konularda girişimlerde bulunmak ya da mesleki konuda daha bilinir olmak ama bireysel anlamda bilinir olmak gibi çabalarınız söz konusuysa aslında Mars bize bu noktada biraz da şu mesajı verecek olabilir. Kendi başınıza hareket etmektense birlikte hareket etmenizin size daha fazla fayda getireceğini düşündürebilir. Yani akrabalarınızla işleriniz, güçleriniz söz konusuysa birlikte hareket etmek, birlikte bazı kararlar vermek sizin için daha verimli olabilir bu süreçte. Yine bahsettiğim iletişim, medya, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili konularda da çevrenizden destek alarak hareket etmeniz sizin için daha fazla yarar getirebilir. Baktığımız zaman Mars bir diğer taraftan da 4. evinizi yönetiyor. 9. evde demek ki yabancılara işaret ediyorsa ya da bu işin uzmanları olarak da bu alanı değerlendiriyorsak demek ki hem ailemizden hem de işi daha iyi bilen kişilerden ilham alarak da yolumuza devam etmemiz gerekebilir. 3. ev konuları temelinde ama kendi başımıza mücadele verdiğimiz takdirde çok da güç kazanamayacağımız ya da girişimlerimizin yerine ulaşamayacağı bir Ağustos ayı olabilir. O yüzden o biz enerjisiyle yani bizim fikrimiz, bizim girişimimiz, bizim birlikte paylaştığımız bir ideoloji, bir yaşam bakışı olarak yolunuza devam ederseniz çok daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz sevgili yükselen Aslan burçları. Bu belki de özel hayatınızla da bağlantılı olabilir bir noktada. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'da yine aslında bu Mars'ı tetikleyecek bir dolunay haritasıyla karşılaşıyoruz. Dolunay ise sizin 7. evinize işaret ediyor. Demek ki evliliğiniz, uzun süreli birliktelikleriniz, ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz konularla ilgili girişimlerden sonuç almaya başlayacağınız bir dönem olabilir Ağustos ayı. Bir diğer taraftansa dolunayın o tamamlayıcı enerjisiyle bu etkiyi hissedebilirsiniz ve aynı zamanda da dolunayın ışığıyla yeni gündemler de açığa çıkabilir. Evlilik, ilişki, rekabetli olduğunuz konular ve ortaklı işlerinizle ilgili. Bir diğer taraftansa gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı gerçekleşiyor Dolunay gününde ve bu uçurtma açı kalıbı oldukça güzel bir enerjiyi açığa çıkaracak ama çıkış noktası yine Mars olacak. Şimdi sizler aslında geleceğinizi yönetmek adına nasıl yöneteceğinizle ilgili alanda bir uyanış deneyimleyebilirsiniz. Bu uyanışla birlikte kendinizi nasıl geliştireceğiniz, o hedefinize nasıl ulaşacağınızla ilgili yapılandırmaya çalışacaksınız ve bir diğer taraftan da rekabetli olduğunuz konularda öne geçmek için ne yapmanız gerekiyor? Kendinizi nasıl değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor? Bunun da farkına varacaksınız. Ve tüm bu enerjilerin çıkış noktası da Mars olacak. Yani iletişim, çevrenizle nasıl iletişim kurduğunuz büyük önem kazanacak. Eğitimleriniz belki önemli olacak bu noktada. Bu yapılandırmayı, bu değişimi, bu dönüşümü, bu uyanışı eğitiminize de dayandırmak durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki bağ kurmak, farklı kişilerle iletişimde olmak, o iletişim ağınızı geliştirmenin de size faydası olabileceğini gözlemleyebileceksiniz ama burada Mars ve Terazi burcunun o temasını da unutmadan hareket etmememiz bir kez daha gerekecek. Yani bireysel olmaktan çok birlikte hareket etmenizin, etrafınızdaki kişilerin en azından fikrine danışarak hareket etmenizin bile size fayda sağlayacağı bir dolunay süreci olacağını unutmamanız gerekecektir. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta sizin burcunuzda Merkür retro hareketini tamamlayacak ve düz hareketine başlayacak.
sağlayacak. İletişim sorunları, kendinizi ifade etmekte zorlandığınız durumlar artık daha rahat bir akışa kavuşacak. Merkür baktığımız zaman sosyal alanınızı temsil ediyor, para hanenizi temsil ediyor. Demek ki bu konularda biraz yavaşlamışsak son dönemlerde bu konularla ilgili yeniden hızlanacağımız, eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam edebileceğimiz bir süreç önümüzde duracak gibi. İlerlediğimiz zaman Venüs ve Jüpiter'in 12 Ağustos'ta kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz sevgili yükselen aslan burçları. Şanslı, güzel fırsatlar yakalayabileceğimiz bir kavuşum enerjisi. Siz bunu 12. evinizde hissedeceğinizden dolayı da hiç beklemediğiniz yerden güzel fırsatlar, güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Belki de en azından iç huzurunuzu yakalayabileceğiniz, o iç huzuru nasıl sağlayabileceğinizi fark edeceğiniz güzel bir etkileşim olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Belki de kendi başınıza kaldığınızda, yalnız başınıza kaldığınızda çok güzel olumlu sonuçlar alabileceğiniz içsel çalışmalar da yapıyor olabilirsiniz bu etkiyle birlikte. Venüs baktığımızda kariyer evinizi yönetiyor. Jüpiter ise yine baktığımızda 5. eviniz, yani kendinizi göstermeye çalıştığınız konulara ve 8. evinize işaret ediyor. Demek ki kariyerle ilgili, kendimizi göstermekle ilgili konularda problemlerimiz varsa, korkularımız, endişelerimiz varsa veya değiştirmemiz, dönüştürmemiz gereken unsurlar varsa Jüpiter ve Venüs'ün şanslı enerjisiyle bu konularda da ilerleme sağlayabilir ve avantaj da sağlayabiliriz. 19 Ağustos'a geldiğimiz zaman yine güzel bir etkiden bahsedebiliriz. Güneşin Kiron'la bir üçgen açısı söz konusu olacak. Yine kendinizi geliştirmek, daha bilinir olmak toplum önünde ya da mesleki konulardaki uzmanlığınızla bilinir olma noktasında iyileştirici bir etki sağlayacaktır. Yine belki bilgi, eğitim eksikliğiniz noktasında sizin için böyle içinizde uhde kalan konuları yeniden revize etme şansı tanıyacaktır size. Merkür de yine zaten ay sonunda Kiron'la bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı 9. ev konularındaki kırgınlıklarınızı, eksikliklerinizi veya içinizde uhde olan konuları ya da tekrar eden konuları, problemleri iyileştirme şansınız söz konusu olacaktır. Bu problemleri, bu durumları çok daha iyi yönetebileceğiniz, çok daha mantıklı yaklaşabileceğiniz ve etkisini üzerinizden rahatça atabileceğiniz bir süreçte olabilir Ağustos ayı içerisinde. İlerlediğimiz zaman Güneş'in Başak Burcu'na geçtiğini gözlemleyeceğiz. Güneş Başak Burcu'na geçtiği zamansa hangi tarihte diye baktığımızda 22 Ağustos'ta ve 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. İkisini birlikte değerlendirelim. Aslında Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte bizler para, harcamalar, kişisel maddi manevi güvenliğimizle ilgili konulara çok analitik yaklaşacağız bu süreçte. Analiz edeceğiz. Neyi nereye harcıyoruz? Ne kadar kazanıyoruz ki ne kadar harcıyoruz? Kişisel güvenliğimiz, maddi güvenliğimiz, manevi güvenliğimiz ne aşamada? Bu konulara çok daha titiz, çok daha planlı, çok daha programlı yaklaşacağımız ve maddi konuları çok daha dediğim gibi bu enerjiyle yöneteceğimiz bir süreçte deneyimleyebiliriz Ağustos ayı içerisinde sevgili yükselen Aslan burçları. İlerlediğimiz zaman 24 Ağustos'da yönetici gezegeniniz Güneş ile Uranüs arasında bir kare açı gözlemleyeceğiz. Bu da geleceğe yönelik girişimlerinizle ilgili harcamalar yapmanız gerekliliğine işaret edebilir. Kazançlarınızla ilgili stresli, ani, sürpriz, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Bu noktada biraz hazırlıklı olmanız gerekecek gibi duruyor. Veya sosyal çevre, yakın arkadaş ilişkilerinde maddi çıkarlar söz konusuysa bu çıkarlar çerçevesinde bazı ani, beklenmedik sürpriz krizlerde ortaya çıkabilir. Birlikte yürütmeye çalıştığınız bazı işleriniz söz konusuysa yakın arkadaşlarınızla burada da uzlaşmazlıklar gündeme gelebilir gibi duruyor.
25 Ağustos'ta Venüs sizin burcunuza geçiş yapacak. Çok dikkat çekeceğiniz bir Ağustos ayı olacak gibi duruyor demek ki. Aşk hayatınız canlanabilir, dikkat çekebilirsiniz. Fiziğinizle, görüntünüzle, kendinizi ifade edişinizle. Zaten siz bir Aslan burcusunuz ve her alana girdiğinizde dikkat çekersiniz ama Venüs'ün de bunun üzerine eklenmesiyle birlikte çok dikkat çekeceğiniz bir dönemin hayatınıza giriş yaptığını söyleyebiliriz. Venüs kariyer hayatınıza işaret ediyor. Demek ki kariyer hayatınız temelinde çok dikkat çekeceğiniz, ön planda olabileceğiniz bir süreç olarak düşünülebilir. Yine Venüs iletişim evinizi de yönettiğinden dolayı nasıl iletişim kurduğunuz veya bilgi paylaştığınız alanlarda güzel, önemli bir dönem, avantajlı bir dönem geçireceğinizi de söyleyebiliriz. 27 Ağustos'ta biraz dikkatli olmamız gerekecek. Plüton ve Venüs'ün karşıt açısı netleşecek bu alanda. Demek ki biz aksında biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Kıskançlıklar, ilişkilerde manipülatif girişimler, obsesif tavırlar söz konusu olabilir. Evlilik ve uzun süreli birlikteliklerinizde güç dinamikleri biraz sizi yorabilir. Ayın sonuna doğru yine ortaklı işleriniz söz konusuysa bu alanda da dikkatli olmanız gerekecektir. Rekabetli olduğunuz konulardaysa manipülatif durumlara karşı biraz uyanık olmanız gerekebilir sevgili yükselen aslan burçları. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınızda etkisini gösterecek? Gelin birlikte bakalım, Ağustos ayının enerjilerini birlikte değerlendirelim. 7 Ağustos'da Terazi burcuna Mars geçecek. Yani sizin para hanenizde Terazi burcunda Mars enerjisini gözlemleyeceğiz. Şimdi burada tabii ki Mars'ın girdiği alanda kendimizi hem daha güçlü hissediyoruz hem de enerjimizi bu alana daha fazla yönlendiriyoruz. Demek ki kazançlarımız ve harcamalarımızla ilgili konulara biraz daha fazla odaklanacağız. Bu alanda biraz yoğun enerji hissedeceğiz diyebiliriz. Burada bir dikkat etmemiz gereken husus da var. O da Mars'ın Terazi burcunda kendini çok iyi hissetmemesi, zararda olması. Mars burada Terazi burcunda aslında bize farklı da bir mesaj verecek. Çünkü bildiğiniz üzere Koç burcunun yönetici gezegeni, o yüzden de burada bireysel kazançlarınız, bireysel harcamalarınız noktasında çok egoist bir tavır sergiliyor olabilirsiniz. Belki kazançlarınızı yönetme noktasında biraz o bireysel enerjiyi ön plana çıkarıyor olabilirsiniz. Ancak Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte o bireysel enerji, bireysel kazançlar teması zayıflayacak. Demek ki bizler kazançlarımızı, özellikle hayatımızı birisiyle paylaşıyorsak birlikte yönetmemiz, birlikte kazanmamız gerektiğini veya kazançlarımızı ortak yönetmemiz gerektiği noktasına odaklanıyor da olabileceğiz gibi duruyor. Burada tabii ki Mars'a baktığımız zaman 8. evinize işaret ediyor. Tam da bahsettiğim konu, yani 8. evde ortak gelir, ortak giderler, eşinizin geliri size dıştan gelen kazançlarla bağlantılı veya pasif gelirlerle bağlantılı. Yani bizler belki de illaki bir yoldan para kazanmak durumunda değiliz. Başka yollarla para kazanmaya da odaklandığımız takdirde işte o birden çok temasını tetiklediğimiz takdirde ve bu şekilde dengelemeye çalıştığımız takdirde daha avantajlı bir Ağustos ayı deneyimleyebiliriz sevgili yükselen Başak Burçları. Kazançlarımız ve harcamalarımızla ilgili demek ki ne yapıyoruz? Bir yerine birden fazla noktadan kazanç elde etmeye odaklanıyoruz veya para hanemizi, hayatımızı paylaştığımız birisi varsa birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Bu yönde Mars enerjisini olumlu şekilde kullanabiliyoruz.
İlerleyelim. 9 Ağustos'ta önemli bir dolunay deneyimleyeceğiz. Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu sizin 6. evinize işaret ediyor. Demek ki çalışma hayatınızla ilgili konular, gündelik rutininizle, sağlığınızla, evcil hayvanlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla, ilişkilerinizle bağlantılı konularda bir şeylerin sonlandığını, daha önce özellikle bu konular temelinde de bir süreç başlatmışsanız buradan verim almaya, bir sonuç almaya başladığınız bir dolunay süreci olabilmekle birlikte dolunayın o aydınlatıcı enerjisi, ışığıyla birlikte yeni gündemler, yeni farkındalıklar da yaşayabilirsiniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi dolunay özel videosunda tüm bunları farklı detaylarla sizlere aktarmaya çalışacağım. 6-12 ev aksında bir dolunay deneyimlediğinizden dolayı da sağlıkla ilgili konulara da mutlaka dikkat ediyoruz sevgili yükselen Başak burçları Ağustos ayı içerisinde. Bu dolunay haritasını çok es geçemeyeceğimiz bir uçurtma açı kalıbı da dahil oluyor. Bu da demek olacak ki dönüşüm, uyanış, yapılandırma etkisini içeren bir açı kalıbı bizlerle birlikte ve çıkış noktası da yine o terazi burcuna yerleşen Mars. Demek ki bizler burada bir bakalım gezegenler hangi evlerde yerleşmişler, bize ne gibi mesajlar veriyorlar. Bu dolunay önemli, o yüzden bu detayı biraz sizlere aktarmak istiyorum. Uranüs kariyer alanınızda seyrine devam ediyor. Baktığımızda Satürn ve Neptün 8. ev, yani ortak gelirler, ortak giderler, alacak verecek nafaka, kredi konularına işaret ediyor. Plüton ise çalışma alanınızda 6. evde. Aslında tüm evlere baktığımızda hepsi para hanemizi etkileyen alanlar, yani kariyerimiz, çalışma alanımız, 8. ev hepsi parayla, kazançla bağlantılı. Demek ki bizler kariyerimizle ilgili bir uyanış yaşayacağız. Bir noktada değişim, dönüşüm tetiklenecek. Aniden bir şeyleri değiştirme, dönüştürme ihtiyacımız söz konusu olacak ve bu para hanemize de yansıyacak. Destekleyici bir açı olacak ve bizim kazanç hanemize olumlu bir etki, tamamlayıcı bir etki yansıyacak. Tüm bunlar, tüm bu uyandığımız, değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz, yapılandırdığımız konular kazanç hanemize bir artı olarak yansıyacak. Şimdi diyeceksiniz ki Satürn ve Mars karşıt, ama burada tüm bu açı kalıbının bize sağlamaya çalıştığı enerjiyi değerlendiriyoruz. Bu dengeleyici şekilde değerlendirilmesi gereken bir enerji. Yani az önce bahsettiğim o Mars'ın terazi burcundaki transiti de zaten bize bu mesajı veriyor. Bir şeyleri dengeleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz bilinciyle veya birden çok olma bilinciyle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sevgili yükselen Başak burçları, demek ki kariyer, çalışma hayatımızda, kazançlarımız ekseninde de hem uyanış hem değişim, dönüşüm yapılandırıcı bir şekilde hayatımıza yansıyacak gibi duruyor. Önemli bir gökyüzü açısı hayatımıza bu şekilde yansıyacak. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür Aslan burcunda düz harekete geçecek. Demek ki içsel konularımızda, korkularımız, endişelerimizle baş etme noktasında bizler daha verimli sonuçlar alabileceğiz. Yaptığımız pratiklerde, içsel dönüşlerimizde, belki de kendimizle kaldığımızda bir şeyleri çok daha net görebileceğiz ve yapılandırabileceğiz gibi duruyor. 12 Ağustos'da Venüs ve Jüpiter'in kavuşum açısı söz konusu olacak. Bu da 11. evinizde gerçekleşecek sevgili yükselen Başaklar. Demek ki geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz, kariyer kazançlarımız, sosyal çevre ilişkilerimizle ilgili konularda güzel, şanslı etkiler alabileceğimizi düşünebiliriz. Venüs baktığımız zaman 9. evimize işaret ediyor. Jüpiter'e baktığımız zaman 7. evimiz ve bir diğer taraftan 4. evimiz. Demek ki bizler ev, aile, özel hayatımızla ilgili geleceğe yönelik planlarımız ekseninde olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiz bu süreçte ve kendimizi geliştirmek, yaşama bakış açımızı değiştirmenin de avantajını gözlemleyebileceğiz. Belki de yabancılardan, hiç tanımadığımız insanlardan da yardım ve fırsat kapılarının tarafımıza aralandığını da gözlemleyebileceğiz sevgili yükselen
yükselen Başaklar. Güzel bir gün, mutlaka değerlendirin. 19 Ağustos'a geldiğimiz zamansa yine güzel, destekleyici bir açı gözlemliyoruz Güneş ve Kiron arasında. Kiron Koç burcunda seyrine devam ediyor. Demek ki kişisel gelişim, dönüşümle ilgili alacak verecek nafaka, maddi konular, başkalarının paralarıyla ilgili konularda da kronikleşmiş sorunlarımız varsa artık bu alanı geçmişten de ders alarak çok daha iyi yönetebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Kendimizi değiştirmek, dönüştürmek noktasında iyileştirici adımlar atabileceğiz. Ayın sonunda Merkür'de Kiron'u üçgen açıyla göreceğinden dolayı gerçekten de o Kiron'un üzerimizdeki tozunu bu ay üzerimizden biraz atabileceğiz gibi duruyor. Yani geçmişin o üzerimizde bıraktığı ölü toprağını silkeceğiz gibi duruyor ve o eski kırgınlıklarımızı iyileştirebileceğimiz bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na, yani sizin burcunuza giriş yapacak. O yüzden kendinizle ilgili yeni adımlar atabileceğiniz, yeni girişimlerde bulunabileceğiniz, çevreye verdiğiniz imajı belki de yenilemek için kullanabileceğiniz bir yeni ay enerjisi söz konusu olacak. Geleceğe yönelik girişimler yapma noktasında yine bu yeni ay enerjisini kullanabileceğiz gibi duruyor. Derecesi de önemli zaten. O yüzden de yeni başlangıçlara, yeni girişimlere açık olacağımız bir Ağustos ayı da söz konusu olacak. 24 Ağustos'a geldiğimiz zaman biraz stresle baş etmemiz gerekecek. Güneş ve Uranüs arasında bir kare açı söz konusu. Güneş sizin 12. evinizde seyrine devam ederken kariyer evinizdeki Uranüs'te bir kare açı yapıyor. Demek ki kariyerle ilgili ani, beklenmedik, bizi strese sokacak gelişmeler gündeme gelebilir. Ağustos ayının son günlerinde buna karşı biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi. 25 Ağustos'da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte iç dünyamızda bir ferahlama hissedebiliriz. Özellikle kişisel gelişim, dönüşüm, belki korkularımızdan arınma, kendimizi geliştirme pratiklerinden güzel sonuçlar alabileceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz veya en basitinden kendimize zaman ayırdığımız, kendi iç sesimizi dinlemeye yöneldiğimiz takdirde iç huzurumuzu çok daha rahat yakalayabileceğimiz bir süreçte deneyimleyebiliriz. Bir dikkat etmemiz gereken noktada Venüs ve Plüton karşıtlığı olacak 27 Ağustos'ta. Bazı konulara biraz saplantılı bir yaklaşım sergileyebiliriz. Bu özellikle çalışma hayatınızla, gündelik sorumluluklarınızla ilişkili olabilir. Bunlar belki de üzerinizde biraz gerilim yaratıyor olabilir. Aslında tam da değişim, dönüşüm göstermeniz gereken unsurlar da bunlar olabilir. Venüs bu alanı tetikleyecek. Farkındalıkla yine bu stresli enerjiyi yönettiğimizde avantaja da çevirebileceğiz gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza etki edecek, bu enerjileri hangi alanlarda daha güçlü hissedeceksiniz? Gelin birlikte Ağustos ayını özetleyelim. 7 Ağustos'ta Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yani birinci evinizde Mars enerjisini hissedeceksiniz. Kendinize odaklanacaksınız. Belki kendinizle ilgili biraz mücadele vermek durumunda kalacaksınız. İmajınıza, çevreden nasıl algılandığınıza biraz daha odaklanacaksınız gibi duruyor temelde. Bir diğer taraftansa Mars terazi burcunda zararlı bir pozisyonda ve sizin 7. evinizi yönetiyor. Yani ilişkilerle ilgili, ortaklı işlerle ilgili, belki evliliğinizle ilgili konularda tek başınıza hareket etmemeniz gereken bir sürece de işaret ediyor. Çünkü Mars, belirttiğim gibi, terazi burcunda zararlı bir pozisyonda, tek başınalık enerjisi burada çok iyi çalışmayacaktır. O yüzden de evlilikte, ilişkide, ortaklı işlerde de bir problem söz konusuysa birlikte hareket etmeniz, birlikte sorunların üzerine yürümeniz, mücadele etmeniz ve çözüme ulaştırmanız gerekiyor. Bireysel çabalarınızın bu dönemde sonuçsuz kalacağını bilerek destek alarak etrafınızdaki kişilerden yolunuza devam etmeniz size
size çok daha fayda getirecektir. Özellikle evlilik ve ilişkilerle ilgili konularda sevgili yükselen terazi burçları. İlerlediğimiz zamansa 9 Ağustos'da bir dolunay deneyimleyeceğiz. Önemli bir dolunay olacak ve bu dolunay da 5. evinizde gerçekleşecek sevgili yükselen teraziler. Aşk hayatınız, özellikle kendinizi göstermeye, yeteneklerinizle ortaya koymaya çalıştığınız konular, riskli girişimler, çocuklar ve hayattan keyif almaya çalıştığınız konularla ilgili bir sonlanma enerjisi hissedeceksiniz öncesinde. Özellikle bu alanlarda girişimler yapmışsanız daha öncesinde sonuç almaya başlayacağınız, bir şeylerin tamamlandığını gözlemleme şansınızın olduğu bir dönem olacaktır dolunay sürecinde. Ancak bununla birlikte dolunayın aydınlatıcı enerjisiyle de yeni gündemlerin de açığa çıktığını gözlemleme ihtimalimiz söz konusu olacak. 5-11 ev aksı özellikle geleceğe yönelik girişimler ekseninde de bu dolunay enerjisini değerlendirebiliriz ama dolunayın genel enerjisinin haricinde gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı da oluşuyor ve bu uçurtma açı kalıbı bize güzel bir mesaj veriyor. Çünkü yine baktığımızda Mars bu uçurtma açı kalıbının çıkış noktası Terazi burcunda. Peki diğer gezegenlerin yerleşimine baktığımızda bize ne gibi bir mesaj veriyorlar? Bunu da bir düşünmek gerekecek. Kendinizi geliştirmek, daha bilinir olmak, meslekte yükselmekle ilgili Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan geçişiyle birlikte bir uyanış yaşayacaksınız. Belki de teknolojik olanakları daha fazla hayatınıza bu yönde entegre etmeye çalışacaksınız. İlişki, evlilik, ortaklı işlerle ilgili, rekabetli olduğunuz konularla ilgili çok daha yapılandırıcı ve hedef odaklı hareket edeceksiniz ve tüm bunlarda aslında bir dönüşümü, bir değişimi de destekleyecek bu yaptığınız girişimler. Özellikle kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız, riskli girişimleriniz, hayattan keyif almaya çalıştığınız konularda önemli bir etki yaratacak ve bu etkinin çıkış noktası da aslında kendiniz ve yola birlikte çıktığınız kişilerle hareket etmeniz gerekliliği olacak sevgili yükselen terazi burçları. Mars'a işaret ediyor. Demek ki tüm bu uyanma, değişim, dönüşüm, yapılandırma enerjisinin kilit noktası sizsiniz ve yola dediğim gibi birlikte çıktığınız kişilerle yolunuza devam etmeniz veya tek başınıza değil etrafınızdaki kişilerden de destek alarak, danışarak, dönüşerek yola devam etmeniz gerekliliği. O yüzden önemli bir dolunay bize güzel mesajlar veriyor. Değişeceğiz, dönüşeceğiz, uyanacağız ve bazı şeyleri yapılandırmak için de güçlü bir şekilde harekete geçeceğiz, olumlu sonuçlar alacağız. Zaten Terazi burcunda Mars'ın bize verdiği mesajda yine dengeli yönetmek bu enerjiyi. O yüzden bu detayı da gözden kaçırmamamız gerekecek. 11 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'nda düz hareketine geçecek. Demek ki geleceğe yönelik hedef ve planlarımızı artık biraz hızlandırabileceğiz bu süreçte. Bu alanı biraz daha iyi yönetebileceğiz. Belki sosyal çevre ilişkilerimizden daha iyi fayda görebileceğimiz bir süreçte deneyimleyebiliriz. Biraz içe dönük bir süreç geçirmiş olabiliriz. Özellikle retro sürecinde Merkür'ün eksiklerimizi tamamlama fırsatı olarak değerlendirdiysek ne âlâ, güzel sonuçlar alabileceğiz devamında demektir. İlerlediğimiz zamansa 12 Ağustos çok güzel bir gün. Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar. Hem de nerede? Kariyer alanınızda sevgili yükselen terazi burçları, kariyerle ilgili Ağustos ayında sürpriz, muhteşem, şanslı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle bu alanda krizler, tıkanıklıklar yaşıyorsanız bunları aşabileceğiniz güzel bir Ağustos günü geçireceğinizi düşünebiliriz. Jüpiter baktığımız zaman zaten çalışma hayatınızı yönetiyor, 3. evinizi yönetiyor. Ticaret, ulaşım, eğitim, belki iletişimle ilgili konularda çalışıyorsanız güzel gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz de söz konusu olacak ya da belki iletişim kurma temelinde de güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Bunlar sonrasında size avantaj da getirebilecek teklifler gelebilir. Yine tabii ki size güzel, oldukça güzel, fırsatlı bir Ağustos ayı olabilir Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumuyla birlikte.
İlerlediğimiz zamansa 19 Ağustos'ta yine destekleyici açılar söz konusu. Güneş Kiron'la üçgen açı gerçekleştirecek ve hemen ardındansa 31 Ağustos'ta da Merkür bu kez Kiron'la bir destekleyici açı gerçekleştirecek. Bu da demek oluyor ki evliliğimizde, ilişkimizde, ortaklı işlerimizde, içimizde bir yara oluşmuşsa, tekrar eden kronikleşmiş sorunlarımız varsa bunlardan dersimizi alarak, kendimizi geliştirerek yolumuza devam edebileceğimiz ve o yaraları sarabileceğimiz güzel etkiler alacağız gibi duruyor. Sevgili yükselen terazi burçları, demek ki ilişki, evlilik alanımızda da iyileştirici etkiler alacağımızı söylersek yanlış olmaz. Özellikle de ilişkimizin geleceğine yönelik iyileştirici güzel etkiler yaratabileceğimiz bir Ağustos ayı da olacak gibi duruyor. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Demek ki biraz biz iç dünyamıza yöneleceğiz. İç dünyamızda bazı şeyleri yönetmek ve açığa çıkarma ihtiyacında olabileceğiz. Bu alanda 23 Ağustos'ta bir de yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı belki de iç dünyamıza yönelmek, biraz inzivaya çekilmek, yeni başlangıçlar yapma noktasında bize yol gösterici olabilir. Belki bazı endişelerimizden, korkularımızdan arınmanın bize fayda sağlayabileceği bir yeni ay süreci olabilir. Korkularımızla, gölge yanlarımızla yüzleşmenin yine bize fayda sağlayacağı bir yeni ay süreci de olabilir. Güneş Başak Burcu'ndan geçtiği dönemde biraz kendi başımıza kalmanın bize fayda sağlayacağını düşünebiliriz. 24 Ağustos'ta Güneş ve Uranüs'ün bir kare açısı söz konusu olacak. Güneş ve Uranüs'ün bu kare açısı da aslında baktığımızda 12-9 ev aksına işaret ediyor. Kendimizi geliştirmekle, hayata bakış açımızla, inançlarımızla ilgili konularda bazı sarsıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Belki de bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, olaylara farklı açılardan baktığımız zaman ani uyanışlar bizi biraz sarsabilir. Üzerimizde bizi harekete geçirecek bazı önemli etkiler de yaratabilirler. Olumlu yönde de değerlendirilebilir. Evet, stresli bir açı ama içsel dünyamızda bir uyanışı tetikleyebilir. Bu yönde düşünmek daha faydalı olacak gibi duruyor. Uranüs'e baktığımız zaman 5. evimize işaret ediyor. Demek ki kendimizi nasıl ortaya koyabileceğimiz, yeteneklerimizi nasıl geliştirebileceğimiz, yeni girişimler yaparken belki nasıl daha rahat davranabileceğimiz konusunda da uyanışlar yaşayabiliriz. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte yine sosyal çevre ilişkilerimizden fayda görebileceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Geleceğe yönelik hedef ve hayallerimizle ilgili problemleri, sorunları çözme şansı yakalayabiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesinin ardındansa 27 Ağustos'ta Plüton'la karşıt açısı netleşmiş olacak. O yüzden bu alanda biraz dikkatli olmamız belki gerekebilir. Bazı girişimler yapma noktasında ısrarcı bir tutum sergileyebiliriz. Saplantılı olabiliriz. Belki de biraz yeni girişimler, yeni atılımlar yapma noktasında bunun geleceğimizi nasıl etkileyeceğini değerlendirerek hareket etmemiz daha yararlı olacaktır. Plüton evet değişim dönüşüm enerjisini tetikliyor 5. evinizde. Yani aşk hayatınız, riskli girişimleriniz, yeteneklerinizle kendinizi ortaya koymanız noktasında, ama stresli bir açı. Venüs Plüton'u tetikleyecek bir şeyleri değiştirmeniz, dönüştürmeniz noktasında burada doğru hareket ettiğinizden emin olmanız gerekecek. Yani saplantılı tavırlar yerine gerçekten neyi değiştirip dönüştürmeniz gerekiyoru iyi analiz etmeniz gerekebilecek. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde sevgili yükselen terazi burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınızda etkisini gösterecek? Gelin hep birlikte Ağustos ayını sizin için de özetleyelim. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte sizler özellikle iç dünyanıza biraz odaklanacak, yoğunlaşacak gibi duruyorsunuz. Sizin klasik yönetici gezegeniniz, ancak burada biraz da Koç'un
tabii ki yönetici gezegeni olması sebebiyle zararlı bir alanda bulunuyor aslında Terazi burcunda Mars gezegeni. Enerjisini çok doğru yansıtamayabilir bu alanda. Çok iyi denge sağlayamayabilir. Yani aslında burada birlikte bazı şeylere veya başkalarının desteğiyle bazı şeylere yönelmeniz gerekliliğine de işaret ediyor. Yani kendi başınıza, kendi başına buyruk enerjinizde bir şeylerin, özellikle iç dünyanızdaki sorunların üstesinden gelmekte zorlanabileceğinize işaret ediyor. Demek ki daha fazla gündelik hayatınızda kimlerle karşılaşıyorsunuz, kimlerle konuşuyorsanız bu kişilerden destek alabileceğinizi, size yardımcı olabileceklerini de bize düşündürebilirler. Yani iç dünyanızda bazı korkular, endişeleri aşmak için destek alabilirsiniz. Gölge yanlarınızla yüzleşmek, onları aşabilmek için yine dediğim gibi bu alana odaklanabilir ve mücadele verebilirsiniz kendinizde. Ama güvendiğiniz, günlük hayatınızda her zaman yanınızda olan kişilerden bu alanda destek alabilirsiniz. Kendi başınıza hareket ettiğiniz takdirde çok da faydalı sonuçlar ortaya çıkmayabilir. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'ta bir dolunay, önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bu da yine Kova burcunda gerçekleşecek. 4. evinize işaret ediyor. Ev, aile, yuva, özel hayat, taşınma, barınma, özel hayatın kontrolüyle ilgili konulara işaret edecek. Bu alanlarda başlattığımız süreçler varsa bir tamamlanma ihtimali söz konusu olabilir. Sonuç almaya başlayacağımız bir süreç olabilir dolunay dönemi. Diğer taraftansa dolunayın aydınlatıcı enerjisiyle birlikte bizler yeni gündemlerin açığa çıktığını da gözlemleyebiliriz sevgili yükselen akrep burçları. 14 ev aksında gerçekleşen bir dolunay olması sebebiyle de kariyer hayatımıza da yansımaları olacaktır. Bu dolunay haritasına baktığımız zaman çok daha önemli bir şey gözümüze çarpıyor. Uçurtma açı kalıbı ve yine çıkış noktası Mars. Ve Mars sizin iç dünyanızda konumlanmış durumda. Demek ki bazı konuları iç dünyanızda çözmeniz gerekiyor. O enerjiyi, o isteği, motivasyonu kendi içinizde bulmanız gerekiyor mesajını veriyor aslında bize gökyüzü sevgili yükselen akrepler. Bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Peki bu açı kalıbını oluşturan gezegenler bize ne diyor ve toplamda bu enerjiyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Uranüs baktığımızda 8. evinizde, yani sizler yine korku, endişe, kriz ve kayıplarla ilgili önemli bir uyanış sürecinde olabilirsiniz. Belki de kendinizi yeniden yaratmanız, dönüştürmeniz, hayata yeniden başlamanın gerekliliğini fark edebileceğiniz bir dönemeçte olabilirsiniz. Ve yine maddi konular temelinde de değerlendirilebilir. Tabii ki burası pasif gelirleriniz, alacak verecek nafaka, kredi gibi konularda. Satürn ve Neptün 6. evimizde, çalışma alanımızda, bu alanla ilgili yapılandırıcı hedeflerimize yönelik bir süreç inşa ettiğimizi bizlere düşündürebilir ve Uranüs'te yine bu alandaki krizleri, problemleri çözme noktasında bir uyanış enerjisi sağlıyor bize. Diğer taraftansa 4. evimizdeki Plüton da Neptün ve Satürn'le bağlantılı. Yani bir şeyleri bizler iç dünyamızda değiştirmeye başladığımız takdirde, uyandığımız takdirde gündelik hayatımızı aslında yapılandırmaya başlıyoruz hedeflerimiz doğrultusunda ve özel hayatımızda bu doğrultuda bir değişim dönüşüm sürecine giriş yapıyor. Ama tüm bu değerlendirmelerin çıkış noktası dediğim gibi terazideki Mars, yani dengeli bir şekilde bu enerjiyi kullanmamız gerekecektir ve iç dünyamızda kendimizde bu enerjiyi açığa çıkarmamız gerekecek gibi duruyor. O yüzden de sevgili yükselen akrep burçları biraz iç sesinizi dinleyin. Neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor? Belki bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Kendi başınıza kalmanın bu süreçte size fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Ya da kendi başınıza kaldığınız o süreçleri kendi iç dünyanızda bir uyanış yaratacak şekilde değerlendirmeniz, kullanmanız gerekliliğini de bizlere düşündürebilir bu dolunay haritası.
İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür retro sürecinden çıkmış olacak. Kariyer alanınızda işler daha da bir rayına oturabilir. Belki bu süreçte biraz yavaş ilerlemiş olabilir. İş hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili konular, yeni teklifler gelebilir. Kaçırdığınız teklifleri artık daha fazla değerlendirme, daha hızlı değerlendirme şansınız söz konusu olabilir. Patronlarla ilişkiler noktasında belki dediğim gibi biraz sorunlu ya da yavaş bir süreç deneyimlemişseniz bu alanda da daha hızlı gelişmeler gündeme gelebilir. Merkür zaten baktığımız zaman 8. evi temsil ediyor. Bir diğer taraftansa 11. evi temsil ediyor. Hem kariyer kazançlarınız, kariyerinizin geleceği, bu alandaki problemler etrafında değerlendirdiğimizde de tüm bu konu başlıklarında daha hızlı, daha akışında bir sürece girdiğimizi de söyleyebiliriz Ağustos ayı içerisinde. 12 Ağustos günü oldukça şanslı, fırsatlı, mutlaka değerlendirilmeli. Kariyerde yükselmeye, kendimizi geliştirme, meslekte daha bilinir olma fırsatları önümüze gelebilecektir. Belki eğitim şansı söz konusu olabilir. Yine yüksek eğitim noktasında üniversiteyle ilgili konularda da çok şanslı bir enerji. Özellikle üniversite döneminde üniversite hayatına giriş yapan gençlerimiz için güzel bir enerji. Mutlaka değerlendirin. Venüs baktığımızda 7. evinize işaret ediyor. Jüpiter'e baktığımızda 5. eviniz ve para hanenizi yönetiyor. Demek ki hem ilişki hem ortaklı işler hem de yapacağımız yeni girişimlerde fırsatlar önümüze gelebilir. Avantajlı bir pozisyonda olabiliriz ve bir taraftan da bu bize maddi manevi kazanç da getirebilir. Güzel bir enerji, mutlaka değerlendirin 12 Ağustos günü Venüs ve Jüpiter'in kavuşum enerjisini. 19 Ağustos'da yine pozitif bir enerji gökyüzünde dikkat çekiyor. Güneş Kiron'la bir üçgen açı netleştirecek. 31 Ağustos'ta da Merkür bu kez Kiron'la bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı çalışma hayatımızda güzel bir döneme giriş yapacağımızı söyleyebiliriz. Kronikleşmiş sorunlarımızı aşabileceğimiz, içimizde ukde olan konuları gerçekten de iyileştirebileceğimiz, bunları çok daha iyi yönetebileceğimiz ve o ölü toprağını üzerimizden atabileceğimiz bir süreçte söz konusu olabilir sevgili yükselen akrep burçları. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. Demek ki bizler artık bu süreçte geleceğimize yönelik hayal ve hedeflerimizle ilgili olarak daha planlı, daha titiz, daha detaylı ve daha analitik bir tutum sergileyeceğiz. Aynı şekilde sosyal çevre ilişkilerimizde de bu enerjiyi kullanacağımızı düşünebiliriz. O yüzden artık geleceğimize daha ciddi, daha planlı bir şekilde yön verebileceğimiz bir Ağustos ayı da söz konusu olabilir. Zaten bu alanda da 23 Ağustos'ta bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Demek ki tüm bu konu başlıkları temelinde de daha titiz, daha detaylı, daha planlı bir tutum sergileyerek yeni başlangıçlarda yapabileceğiz gibi görünüyor sevgili yükselen akrep burçları. 24 Ağustos'ta biraz dikkatli olmamız gerekecek. Güneş Başak Burcu'na geçtiğinde sizin 8. evinizdeki İkizler Burcu'ndaki Uranüs'te bir kare açı gerçekleştirecek. Demek ki bazı krizler, problemler söz konusu olabilir. Özellikle gelecek planlarımızı, dıştan gelen gelirlerimiz, pasif gelirlerimize odaklayarak planlamışsak burada bazı beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Yakın arkadaşlarımızla, sosyal çevremizle de yine bazı problemler, egosal problemler gündeme gelebilir. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek. Uranüs'e baktığımız zaman 4. evinize de işaret ediyor. Ailevi problemlere karşı da yine biraz dikkat etmemiz gerekebilir. 25 Ağustos'da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi yine sizin kariyer hayatınıza olumlu yönde etki edecektir. Kariyer hayatınızda, üstlerinizle, ilişkilerinizle ilgili konularda iyileştirici etkiler alacaksınız. Sadece 27 Ağustos'da Venüs'ün 4. evinizdeki Plüton'la bir karşıt açısı söz konusu olacak.
Bu da belki kariyerinizin, özel hayatınız, aile hayatınız, ev hayatınıza yansımaları noktasında biraz zorlayıcı olabilir. Belki özel hayatınızda bazı şeyleri değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor ama bunu erteliyorsunuz. Kariyerinizde ortaya çıkacak bazı gelişmeler bu alanı da tetikleyebilir. Biraz stresli olacaktır ama dediğim gibi Plüton zaten 4. evinizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Venüs bunu tetiklediği zaman da bu etkiyi daha güçlü hissedeceğiz. Ertelediğimiz konular varsa Venüs'ün tetiklemesiyle birlikte bunlar da gündeme gelecektir. Baktığımız zaman da özellikle ilişkilerle ilgili, rekabette olduğumuz konularla ilgili veya yüzleşmekten kaçındığımız konularla ilgili açığa çıkabilir bu enerji. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınızda etkisini gösterecek? Gezegenler hangi konulara ne gibi vurgular yapacak? Gelin Ağustos ayını birlikte sizin burcunuz açısından da özetleyelim. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte odak noktamız, geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz olabilir. Sosyal çevre ilişkilerimiz, yakın arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, toplum önünde görünür olma gibi konular olabilir. Yani bizler bu konularla ilgili daha yoğun bir gündemle karşılaşabiliriz. Enerjimizi bu alana yönlendirebiliriz. Bu alandaki gündemlerle daha fazla mücadele ederken de kendimizi gözlemleyebiliriz. İlla ki bir sorun olmayacaktır. Tabii ki Mars bazı zorlukları beraberinde getirebilir ama bir diğer noktada da Mars Terazi burcunda zararlı, çok da güçlü bir pozisyonda değil. Hatta bunu da farklı bir açıdan da değerlendirmemiz gerekecektir. Az önce bahsettiğim konu başlıklarında zorlanıyorsak, tek başımıza bir yere varamadığımızı fark ediyorsak aslında bizler başkalarının desteğine de yer vererek hayatımızda bu alanlarda ilerlememiz gerektiğini anlayabiliriz. Sosyal çevre konularıyla ilgili problemler yaşıyorsak örneğin o çevredeki kişilerle birlikte diyalog halinde bu sorunları çözebileceğimizi fark etmemiz gerekecektir. Yakın arkadaşımızla ilgili sorunumuz varsa birlikte diyalog halinde yine yola birlikte baş koyarak sorunu çözmemiz gerekecektir. Tek başımıza tek yan ortaya koyduğumuz subjektif yaklaşımlar bize pek de fayda sağlamayacaktır. Bunu fark etmemizi de gerektiren bir açı, bir yerleşim, bir transit olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor sevgili yükselen yay burçları. Bir diğer taraftansa 9 Ağustos'a baktığımızda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay 3. ev konularınıza işaret edecek. Yakın arkadaş, kardeş, kuzen, akraba ilişkileri yine dikkat çekecek bu alanda. İletişim, medya, eğitim, ulaşım, ticaretle ilgili konularda da girişimler yapmışsak sonuç almaya başlayacağımız bir dönem olabilir ya da dolunayın o aydınlatıcı enerjisiyle yeni gündemler de açığa çıkabilir. Dolunayla ilgili her zaman olduğu gibi detaylı bir video sizlerle birlikte olacak ama burada biraz bu dolunayın detayına inmek istiyorum. Çünkü gökyüzünde çok önemli bir açı söz konusu, bir uçurtma açı kalıbı söz konusu olacak. O yüzden de burada biraz size ön bir bilgi vermek istiyorum. Bu uçurtma açı kalıbının yine çıkış noktası Mars. O yüzden az önce bahsettiğim konulara ciddi şekilde odaklanmamız gerekebilir ve bireysellikten çok birlikte hareket ederek bazı konuları aşmaya çalışmamızın fayda getireceğini tekrardan hatırlatmak isterim. Uçurtma açı kalıpları özellikle bize yol gösterici bir nitelik taşırlar. Birçok konuyu birlikte ele almamız gerekebilir burada. Baktığımızda Uranüs 7. evinizde, yani ilişkilerle, evliliklerle, ortaklı işlerle ilgili belki de bir uyanış yaşayacağımız dönem deneyimliyor olabiliriz. Satürn ve Neptün'ün özellikle desteklediği bir Uranüs'ümüz söz konusu. Aşk hayatımızla ilgili önemli gelişmeler olabilir, yeni girişimler yapabiliriz. İşte belki bir kısa süreli birlikteliği yapılandırarak ciddi bir birlikteliğe dönüştürebiliriz. Bir girişimi, ortaklığı
farklı bir işe çevirebiliriz gibi düşünebiliriz. Diğer taraftansa Satürn ve Neptün'ün Plüton'la da bir 60'lık açısı söz konusu. Yani bizler yeni girişimler yaparak bu iletişim temelinde olabilir, işte belki de yeni ilişki bağlantıları kurarak hayatımıza devam edebiliriz. Hayatımıza yeni girişimlerle devam edeceksek bunu yine yeni bağlantılar, iş bağlantıları kurarak devam ettirmemiz gerekliliği gibi değerlendirebiliriz. Plüton zaten sizin 3. evinizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu dolunay haritasıyla ve bu uçurtma açı kalıbıyla birlikte de harmanlanan bir enerji sizi belki de rekabette olduğunuz konularda da ön plana geçirecek gibi düşünebiliriz. Hem ilişki hem aşk hayatı hem de iş hayatıyla ilgili yeni girişimler yaptığınız takdirde mücadelenizin olumlu sonuçlar vereceğini, geleceğe yönelik yapılandırıcı, uyanış ve değişim dönüşüm içeren bir harekette olacağınızı değerlendirebiliriz. Sevgili yükselen yay burçları, bu dolunay sürecinde güzel bir enerji, mutlaka değerlendirin ve dediğim gibi bir şeyleri dengelemeye çalışarak, dengede bu enerjiyi kullanmaya çalışarak yolunuza devam etmeye çalışın, geleceğinizi şekillendirmeye çalışın derim. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'nda düz hareketine başlayacak. Aslan Burcu'nda düz harekete geçen Merkür sizin 9. ev konularınızdaki süreçlerinizi artık biraz hızlandıracak. Retro süreçte bilgi eksikliklerinizi, iletişimle ilgili problemleri aşmışsanız artık işler daha da yolunda gidecek. Bu alandaki konuları çok daha mantıklı ve pratik bir şekilde yönetme şansınız olabilecek. Yabancılarla ilişkiler, kendinizi geliştirme, sosyal medya girişimleri, üniversiteyle ilgili konularda olumlu etkiler getireceğini söyleyebiliriz. 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter'in bir kavuşum enerjisi söz konusu. Oldukça şanslı bir günde olacağız bugün de. Venüs ve Jüpiter sizin 8. evinizde kavuşuyorlar. Alacak verecek nafaka, kredi, başkalarının paraları, pasif gelirler, miraslarla ilgili gündemlerde şanslı olabiliriz. Bir diğer taraftan Venüs'e baktığımız zaman 11. evinizi yönetiyor. Yani geleceğe yönelik girişimleriniz noktasında belki de maddi kaynak bulma imkanı yakalayabilirsiniz. Diğer taraftansa 6. evinizi yönettiğini de düşünürsek yine çalışma hayatınızla ilgili önemli pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz olduğunu değerlendirebiliriz. Özel hayatınızla ilgili bir diğer taraftan da yine kendinizle ilgili önemli şanslar, değişim ve dönüşüm fırsatları da yakalayabileceksiniz gibi duruyor sevgili yükselen yay burçları. 19 Ağustos'ta yine güzel iyileştirici bir gökyüzü açısı dikkat çekiyor Güneş ve Kiron arasında. Bu açı Merkür tarafından da tekrarlanacak 31 Ağustos'ta. Yani Kiron'un işaret ettiği konularda bizler bir iyileşme yaşayacağız. Özellikle kendimizi göstermeye, yeteneklerimizle ortaya koymaya çalıştığımız konularda geçmişten gelen kırgınlıkları, yaraları iyileştirme şansımız olacaktır. Geçmişten ders alarak artık önümüzü daha rahat bir şekilde görmemizi sağlayacak, yönetmemizi sağlayacak bir enerji olarak değerlendirilebilir. Merkür de Kiron'la yine aynı noktadan bir üçgen açı yapacağından dolayı yeteneklerimizi geliştirme, kendimizi geliştirme, meslekte uzmanlaşma ve buradan yola çıkarak yeni girişimler yapma noktasında iyileştirici bir etkinin açığa çıkacağını düşünebiliriz sevgili yükselen yay burçları. O yüzden de yeteneklerinizle ilgili konulara iyileştirici bir şekilde yaklaşma şansınız da Ağustos ayında mümkün olacak gibi duruyor. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle ilgili kariyer, toplumsal statüyle ilgili konulara çok daha titiz yaklaşacağınız bir dönem başlayacak. 23 Ağustos'ta da bu alanda yine bir yeni ay deneyimliyoruz. Oldukça önemli bu da. Demek ki kariyerle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili alanda da yeni başlangıçlara açık olacağınız bir Ağustos ayı. Güzel, fırsatlı ve şanslı olabilir. Çok daha titiz, çok daha
daha planlı, çok daha analitik yaklaşacağız kariyer ve toplumsal statümüzle ilgili konulara. Bu da belki de bize başarı şansını getirebilecek, planlı, analitik davranabildiğimiz müddetçe. İlerlediğimiz zaman Güneş'in Uranüs'te 24 Ağustos'ta bir kare açı gerçekleştirdiğini gözlemleyeceğiz. Kariyerle ilgili rekabetli olduğumuz konularda sarsıcı bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Ortaklı işlerimizle ilgili yine aynı şekilde dikkatli olmamız gerekebilir. 10. evimiz toplumsal statümüzle de bağlantılı olduğundan dolayı ve 7. evimiz evlilik ilişkilerle bağlantılı olduğundan dolayı da bu alanda da yine sarsıcı, belki de dağıtan bir enerji açığa çıkabilir. İlişkilerde stresli bir etki yaratabilir. Yine Güneş ve Uranüs'ün bu kare açısı, burada biraz dikkatli olmamız gerekecek. 25 Ağustos'da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor sevgili yaylar. Bu da ne demek oluyor? Sizin kendinizi geliştirme, yabancılarla ilgili konular, yurt dışında yaşamla ilgili konularınız, meslekte daha bilinir olma, yükselme, üniversite hayatı, sosyal medya girişimleri, hayata bakış açınızla ilgili konularda iyileştirici, güzel bir etki alacağınıza işaret eden bir etki demek. Bu özellikle geleceğe yönelik projelerinizle bağlantılı olabilir, çalışma hayatınızda yükselmeyle bağlantılı olabilir, kendinizi geliştirmekle bağlantılı olabilir. Fırsatlar yakalayabilirsiniz Venüs'ün bu alana geçmesiyle birlikte, ama 27 Ağustos'ta dikkat etmemiz gereken de bir unsur var. Çünkü Plüton'la da karşıt açısı söz konusu. İletişimle ilgili, ticaretle ilgili, eğitimle ilgili bazı detaylarda saplantılı, takıntılı olduğumuz konular varsa bunlar bizi biraz strese sokabilir. Yakın çevremizde, uzak çevre ilişkilerimizde de yine bir tezat ilişki söz konusu olabilir. İlişkilerde, iletişimde bazı sorunlar yaşayabiliriz gibi duruyor açıkçası. Bazı bilgi eksiklikleri ya da detaylara takıldığımız konular problem yaratabilir. Plüton zaten sizin 3. evinizi değiştiriyor, dönüştürüyor ve aslında geçtiğimiz bu süreçte sürekli tetikleniyor hızlı gezegenler tarafından. Demek ki yine bu tetiklenme sayesinde de bazı şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerektiğini fark edeceğiz sevgili yükselen yaylar. Belki iletişim dilimiz, belki de öğrendiklerimizi güncellememiz gerekecektir bazı konularda ki kendimizi de geliştirebilelim, değiştirebilirim, dönüştürebilirim, hayata bakış açımızı geliştirebilirim. Bu yönde de değerlendirilebilir bu stresli açı. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri hayatımızın hangi alanlarında etkisini gösterecek? Gezegenlerin transitleri ne anlama gelecek, bizim için ne ifade edecek? Gelin Ağustos ayını birlikte özetlemeye çalışalım. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçişi demek sizin kariyer alanınızdaki yoğunluğunuz demek olacak. Mücadeleniz daha fazla bu alanda olacak. Sizi motive edecek, hayata bağlayacak alanda yine kariyeriniz ve toplumsal statünüz olacak diyebiliriz. Tabii ki kariyerde yoğun bir enerji, çalışma hayatında yoğun bir enerji hissedebilirsiniz. Belki biraz zorlanabilirsiniz, bazı olumsuzluklarla da karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada bir yoğun enerji, sizi motive eden bir enerji hissedeceksiniz. Bir diğer taraftansa tabii ki Mars Terazi burcunda çok da sağlıklı, kendini ifade edemeyecektir. Kendi başınıza mücadele etmenin çok da faydasını göremeyeceğiniz bir Ağustos ayı da deneyimleyeceksiniz. Demek ki sizler patronlarınızla, üstlerinizle birlikte diyalog halinde bazı şeyleri halletmeniz gerekliliğini fark edebilirsiniz bu ay içerisinde sevgili yükselen oğlak burçları. Mars'ın bu alandan geçişi bize bu mesajı da veriyor olabilir. Buraya da dikkat etmeliyiz bence.
Bir diğer taraftansa baktığımızda tabii ki aileyle ilgili, özel hayatla ilgili konularda da zorlanabiliriz gibi duruyor. Çünkü dördüncü evin temsilcisi olarak, karşı burcun temsilcisi olarak Mars burada bulunuyor. Aileyle ilgili, özel hayatla ilgili de zorlayıcı bazı gündemler dikkat çekebilir ama birlikte hareket ederek bu problemleri çözebileceğinizi unutmamanız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. İlerlediğimiz zaman 9 Ağustos'ta çok önemli bir dolunay deneyimliyoruz Kova burcunda. Bu da sizin para hanenize işaret ediyor. Kazançlarınızla ilgili başlattığınız süreçler söz konusuysa sonuç almaya başlayacaksınız. Kazançlarınızla ilgili daha iyi hissedebileceksiniz veya Dolunay'la birlikte gündeme gelen, ışığıyla birlikte açığa çıkan konular kazançlarınızla ilgili konularda da farklı gündemleri beraberinde getirebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. 2-8 ev aksı zaten hareketleneceğinden dolayı benim param, ortak paramız, dıştan gelen paralar, doğrudan kazandığım paralar aksında bir streste oluşacak. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz para konularıyla ilgili bu dolunay sürecinde. Dolunayın haricinde bu haritaya baktığımız zaman bir uçurtma açı kalıbının netleştiğini gözlemliyoruz ki bu çok önemlidir. Aslında birçok enerjiyi bir anda beraberce harmanlayarak bir çıkış noktası aradığımıza da işaret ediyor ve bu haritaya baktığımızda da çıkış noktamızın Mars olduğunu ve yine Terazi burcunda kariyer alanımızdaki Mars'ın olduğunu gözlemliyoruz sevgili yükselen Oğlak burçları. Gelin bütün gezegenleri birbirine bağlayarak burayı sizlere biraz özetleyeyim. Uranüs'e bakıyoruz. Uranüs çalışma hayatınızda seyrine devam ediyor. Demek ki bizler gündelik sorumluluklarımız, çalışma hayatımız, gündelik rutinimizle ilgili konularda bir uyanış içerisinde olacağız. Bu uyanış aslında özel hayatımızı yapılandırmak, bu alandaki hedeflerimize ulaşmak için de bize bir nasıl diyelim örnek teşkil edecek, öncülük edecek diyebiliriz hatta daha doğrusu. Buradan yola çıkarak da kazanç ve harcamalar hanemizi de değiştirip dönüştürebileceğiz gibi duruyor. Hepsi birbirine bağlı. Demek ki bizim özel hayatımız temelinde maddi manevi güvence konularımızın değişip dönüşeceği bir çıkış noktası arayacağı bir dolunay haritasıyla da karşımızdayız ve bunların tüm çıkış noktası da zaten kariyer noktası. Kariyerimizle ilgili, toplumsal statümüzle ilgili bizler tetikleneceğimiz bir etki alacağız Ağustos ayında ve bu tetiklendiğimiz nokta Mars, birlikte hareket edeceğiz. Demek ki özel hayatımızla ilgili bir durum varsa hayatımıza dahil ettiğimiz kişi, annemizle babamızla birlikte yola çıkacağız bu alanı yapılandırmak için. Çalışma hayatımızda çalışma arkadaşlarımızla birlikte bazı şeyleri halletmeye çalışacağız. Parayla ilgili konularda kişisel kazançlarınız söz konusuysa bunu nasıl paylaşacağınız, nasıl idare edeceğinizle ilgili yine benim param senin paran noktasında birlikte hareket etmeniz gereken bir sürece işaret ediyor ve dediğim gibi Mars Terazi burcunda bir çıkış noktası. Demek ki bir denge kurmaya da çalışacağız. Bunun da mesajını veriyor bize gökyüzü. Bu enerjiyi dengeli kullanmamız, doğru kullanmamız gerekiyor. Bireysel çıkışlarla, bireysel nasıl diyelim çıkarlar doğrultusunda kullanmak yerine herkesin hayrına olabilecek şekilde kullanmamız, yapılandırmamız, değiştirmemiz, dönüştürmemiz ve uyanmamız gerekiyor. Çok güzel bir enerji aslında, dediğim gibi dengeli ve doğru kullanılması gerekiyor. Kaçırılmaması gereken bir dolunay haritası fırsatı. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür düz hareketine geçecek Aslan Burcu'nda. Maddi konular, özellikle ortak gelirler giderler noktasında yavaşlayan süreçlerimiz olmuşsa, bu alanı yönetmekte bazı zorlanmalar yaşanmışsak, içinden mantık yoluyla çıkamadığımız durumlar söz konusu olmuşsa artık daha akışında, daha pratik bir şekilde bu alandaki problemleri çözebileceğimizi düşünebiliriz en temel baktığımızda.
12 Ağustos'da Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar. 12 Ağustos çok şanslı bir gün. Mutlaka değerlendirin derim. Yengeç burcunda ve 7. evinizde sevgili yükselen Oğlak burçları bir evlilik teklifi gelebilir. Bir ortaklı iş teklifi gelebilir. Rakiplerinize karşı sizi çok daha ön plana geçirecek bir fırsat yakalayabilirsiniz. Mutlaka 12 Ağustos'a dikkatli yaklaşın. Etrafınızda olup biteni dikkatli gözleyin. Önünüze gelen fırsatı kaçırmayın derim. Bu bir ilişki olabilir, bir evlilik olabilir, ortaklı iş olabilir, yasal bir süreç dahi olabilir. Sizi öne geçirecek güzel fırsatlar mutlaka değerlendirin. Jüpiter ve Venüs'ün temsiliyetlerine de bakalım isterseniz. Kontrolünüz dışında gelişen bir durum sizin lehinize sonuçlanabilir. Bir diğer taraftan kardeşlerle ilgili ortaklı işler söz konusuysa avantaj sağlayabilirsiniz ve yeni bir girişim yapacaksanız da kariyer temelinde yine çok şanslı olacağınızı söyleyebiliriz sevgili yükselen Oğlak burçları. İlerleyelim. Yine oldukça pozitif bir açı gözlemliyoruz. Güneş ve Kiron arasında. Kiron 4. evinizde sevgili yükselen Oğlak burçları. Özel hayat, aile hayatıyla ilgili tekrar eden kırgınlıklar varsa hayatınızda bunları iyileştirebileceğiniz, çok daha iyi yönetebileceğiniz bir Ağustos ayı olacağını söyleyebiliriz. Bu açı sayesinde ve buna ek olarak da Merkür de yine Kiron'la bir üçgen açı yapacak. Demek ki özel hayatta, aile hayatınızda bir kriz gündeme gelirse ve tekrar eden bir krizse bunu çok daha doğru bir şekilde, çok daha mantıklı bir şekilde geçmişten ders alarak yönetebileceğinizi ve problemi çözebileceğinizi ve üzerinizdeki o ölü tozunu atabileceğinizi düşünebiliriz. O geçmişin getirilerinden artık kurtulmanın zamanı geldi gibi duruyor. O yüzden de Ağustos ayını bu yönde de mutlaka pozitif yönde değerlendirmeye çalışın derim. 23 Ağustos'a geldiğimiz zaman, hatta 22 Ağustos'da Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor ve 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Yine meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, yabancılarla olan işlerimiz söz konusuysa bu alanda turizm belki değerlendirilebilir, bunun gibi daha geniş kitlelere hitap edebilme, sosyal medyada daha bilinir olma, daha geniş kitlelere hitap etme, yüksek eğitim, üniversite eğitimiyle ilgili konularda da güzel bir etki alacağımızı söyleyebiliriz. Güneşin ve yeni ayın bu alanda gerçekleşmesiyle birlikte çok daha titiz, çok daha planlı, çok daha analitik ve doğru adımlar atmak için çok programlı olacağımız bir dönem geçireceğiz. O yüzden Güneşin Başak Burcu'ndan geçtiği dönemde 9. ev konularında bizler oldukça olumlu, güzel bir ilerleme sağlayabiliriz. Yaşam felsefemizi irdeleyebiliriz. Belki bu alanda bazı şeyleri değiştirme ihtiyacımız olabilir. Neye inanıp neye inanmadığımızı yine daha analitik bir bakış açısıyla değerlendirip burada da boş inançlar peşinde koşmaktan kendimizi yine kurtarabiliriz. Bu yönde değerlendirilebilir. 24 Ağustos'ta biraz dikkatli olmamız gerekecek sevgili yükselen Oğlak burçları, çünkü Güneş ve Uranüs arasında bir kare açı gerçekleşecek. Yani 9-6 ev aksında, demek ki çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımızla ilgili alanda biraz stres yaşayabiliriz. Belki bakış açımız biraz sorun yaratabilir. Kendi inandığımız şekilde hareket etmemiz problem yaratabilir. Veya siz kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, biraz daha belki söz hakkı sahibi olmak istiyorsunuz. Daha egoist bir tavır sergiliyor da olabilirsiniz çalışma hayatınızda. Bu da çalışma arkadaşlarınızla biraz gerginlik yaratabilir. Belki temelinde maddi konular da olabilir. Çalışma hayatında biraz dikkatli olmamız gerekecek bugün de. 25 Ağustos'a baktığımız zaman Aslan Burcu'na geçen bir Venüs'ümüz söz konusu. Özellikle yine ortak gelirler, alacak verecek nafaka, kredilerle ilgili güzel haberler alabiliriz. İyileştirici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kendinizle ilgili değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken unsurlar varsa yine bu alanda da güzel etkiler alabilirsiniz. Özellikle kariyerle ilgili, atmak istediğiniz yeni adımlarla ilgili, kendinizi ortaya koymak istediğiniz ama biraz
biraz geri adım attığınız unsurlarla ilgili iyileştirici bir etki alabileceğinizi de düşünebiliriz sevgili yükselen Oğlak burçları. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek 27 Ağustos'ta, çünkü Venüs ve Plüton'un bir karşıt açısı söz konusu olacak. Yine benim param, bizim paramız aksında biraz stres söz konusu olabilir. Belki de kazanç ve harcamalar konusunda otoriteyi elinizde tutma gibi bir saplantınız varsa burada biraz stres yaratabilirsiniz. Dikkatli olmamız gerekecek güç dinamikleri noktasında karşımızdaki kişiler üzerinde kontrol sağlamamaya çalışmamız, baskıcı olmamaya çalışmamız bizim için daha yararlı olabilir. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza yansıyacak? Hangi gezegenler bize ne gibi mesajlar verecek? Gelin Ağustos ayını birlikte özetleyelim. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte 9. ev konuları bizim için daha mücadeleli, daha yoğun geçecek gibi duruyor. 9. ev yabancılarla olan ilişkilerimiz, yurt dışıyla bağlantılı konularımız, üniversiteyle ilgili konular, bir diğer taraftansa sosyal medya girişimleri, meslekte daha bilinir olma, daha geniş kitlelere hitap edebilme, meslekte yükselme, mesleki eğitimler, kendimizi geliştirmeyle bağlantılı. Bir diğer taraftan da yaşam felsefemiz, hayata bakış açımız ve inançlarımızla ilgili. Demek ki bizler bu konular eksenine daha fazla odaklanacağız. Yoğunluğumuz, mücadelemiz ve belki de işte dediğim gibi daha fazla bizi motive edecek konular bunlar olacak gibi duruyor. Şimdi Mars burada tabii ki bazı zorlukları da beraberinde getirebilir ama Mars Terazi burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda, o yüzden biraz stres yaratabilir. Ancak bir diğer taraftan da Terazi burcundan transiti sırasında burada bize bir mesaj da veriyor olabilir. Bu konuların üstesinden kendi başınıza gelmeye çalışmayın. Yakın arkadaşınızdan, yakın bir akrabanızdan, kardeşinizden, kuzeninizden de destek alarak bu problemlerin üstesinden gelebilirsiniz. Tek başınıza mücadelenizi bir yere vardırmanız zor olacak diyor gökyüzü bize. Birlikte hareket etmenin, belki de başkasının fikrine de biraz önem vererek yolunuzu şekillendirmenin, mücadelenize güç katmanın önemini gökyüzü bize bildiriyor diyebilirim açıkçası. Bu arada zaten bir gün sonra da 9 Ağustos'ta da bir önemli dolunay deneyimleyeceğiz. Burada da yine Mars'a bir vurgu yapılacak. Bunu detaylandıracağım az sonra. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Yani kişisel konularınız daha fazla ön planda olacak. İmajınız, kendinizle ilgili konular, çevreyle ilişkileriniz, çevreden nasıl bilindiğinizle ilgili, bir diğer taraftan çalışma hayatınızla ilişkileriniz konusunda gündelik sorumluluklarınızın hayatınıza yansımasıyla ilgili bir dolunay enerjisi gündeme gelecek. Bu alanda bazı şeyleri belki tamamladığınız bir süreç olabilir. Bir diğer taraftan da dolunayın ışığıyla birlikte yeni gündemlerin açığa çıktığı bir süreçte olabilir. Bunu zaten her zamanki gibi dolunay özel videomda sizlere aktarmaya çalışacağım. Ancak bu dolunay haritasının çok önemli göstergeleri var. Gözümüze bir uçurtma açık kalıbı takılıyor ki güzel bir etkileşim, oldukça değerlendirilmesi gereken bir enerji olarak dikkat çekiyor ve çıkış noktası da yine Mars, bir uçurtma açık kalıbı ve çıkış noktası Terazi burcundaki Mars. Demek ki bir şeyleri dengelememiz gerekecek sevgili yükselen oğlaklar bu süreçte ve bunu dediğim gibi tek başımıza yapmak yerine başkalarına da kulak vererek, başkalarının hislerini de, duygularını da, fikirlerini de, desteğini de değerlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekecek. Belki de işte gökyüzünün bize verdiği mesajı bu şekilde doğru yönlendirebileceğiz de demek olabilir.
Haritaya baktığımız zaman gezegenlerin bize ne gibi mesajlar verdiğinden yola çıkarak bu uçurtma açı kalıbını biraz detaylandıralım. Uranüs baktığımız zaman 5. evinizde belki aşk hayatınıza, flört hayatınıza, çocuklarla ilişkilere, yapacağınız yeni girişimlere, yeteneklerinizle kendinizi ortaya koyma konularına daha farklı bir yaklaşım sergileyeceksiniz bu süreçte. Bir uyanış yaşayacaksınız veya teknolojik gelişmeleri bu konulara dahil edebileceksiniz gibi düşünebiliriz. Uranüs'ün Satürn ve Neptün'le 3. evdeki konulara bağlandığını gözlemliyoruz. Demek ki bizler iletişim, ulaşım, ticaret, eğitimle ilgili konularda da bir şeyleri yapılandırıyoruz. Yeni bir girişim yapacaksak az önce dediğim gibi bir uyanış yaşayacağız. Belki dönemin getirdiği teknolojik yenilikleri girişimlerimize dahil ederek yolumuza devam edeceğiz ve yapılandırmaya çalışacağız. Bir diğer taraftan da Plüton zaten sizin burcunuzda, kendinizle ilgili bazı şeyleri de değiştirip dönüştürüp yapılandıracaksınız. Kendinizi ve kariyerinizi belki de yapılandırma yolunda önemli adımlar atacaksınız. Bir çıkış noktası arayacaksınız ve bu noktada da bir denge yakalayacaksınız. Hem hayata bakış açınız değişecek, hem belki de kendinizi geliştirdiğiniz, değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz süreçte de bunun yine kariyer hayatınıza yansımalarının da olabileceğini gözlemleyebileceksiniz. O yeni girişimlerinizin de bir faydasını görmeye başlayacaksınız diyebiliriz sevgili yükselen Kova burçları. Mars zaten Koç burcunun yönetici gezegeni, az önce de belirttiğim gibi iletişim, ulaşım, ticaret, eğitimle ilgili konularda kendimizi geliştirip girişimler yapmamız bize avantaj sağlayabilir. Mars baktığımız zaman yine kariyer evinizi yöneten Akrep burcunun da klasik yöneticisi. Demek ki kariyer temelinde güzel bir dönemeçteyiz. Etrafımızdakilerin fikrine, desteğine, görüşüne önem vererek ilerlememiz, birlikte ilerlememiz bizim için çok daha yararlı ve faydalı olacaktır. Kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir süreç yaklaşıyor gibi duruyor. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür Retrosu'nun artık sonlandığını ve 7. evinizde Merkür'ün düz harekete geçtiğini gözlemleyeceğiz. Evliliğinizle ilgili, işinizde, ortaklı işinizle ilgili konularda, ilişkiniz, uzun süreli bir birlikteliğiniz söz konusuysa, bu alanda bazı iletişim sorunları yaşanmışsa, bazı şeyleri belki yönetmekte zorlanmışsak ilişki dinamiklerinde artık her şeyi çok daha pratik yoluna koyabileceğimiz, yönetebileceğimiz ve ilişkideki iletişim sorunlarını ortadan kaldırabileceğimiz bir süreçte önümüzde olabilir en temel anlamıyla. İlerlediğimiz zaman 12 Ağustos'da ayın en şanslı günüyle karşılaşıyoruz. Venüs ve Jüpiter bu alanda bize güzel fırsatlar getirecek. Çalışma hayatınızla ilgili, gündelik sorumluluklarınızla ilgili fırsatları yakalayabileceksiniz. Sağlığınızda belki de güzel iyileştirici etkiler de doğurabilir Jüpiter ve Venüs'ün bu alandaki kavuşumu. Jüpiter sizin baktığımız zaman geleceğe yönelik hedef ve hayallerinizi temsil ediyor, para hanenizi temsil ediyor. Venüs yine özel hayatınızı ve 9. evinizi temsil ettiğinden dolayı da tüm bu konular ekseninde güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz gibi duruyor. Yani geleceğe yönelik güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kazançlarınızı artıracak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Kendinizi mesleki alanda geliştirme şansı da, yükselme şansı da yakalayabilirsiniz gibi duruyor sevgili yükselen Kova burçları. 19 Ağustos'a baktığımızda Güneş ve Kiron arasında oldukça olumlu, destekleyici bir açı gözlemliyoruz. Aynı açıyı 31 Ağustos'ta Kiron da tekrarlayacak. Demek ki bizler bizi yaralayan bazı konuları, durumları aşabileceğimiz bir Ağustos ayı da deneyimleyebiliriz. Kiron sizin 3. evinizde ve 7. evinizdeki Güneş'ten bir destek alacak ve yine Merkür'den bir destek alacak. Temelde evlilikteki iletişim sorunlarını çözme şansınız olabilir. Daha önce tekrar etmiş, kırgınlık yaratmış unsurları ortadan kaldırma ya da iyileştirme şansınız söz konusu olabilir. Yine baktığımızda yakın çevrenizdeki kardeş, kuzen, akrabalarla bir iş yürütüyorsanız, ortaklı girişimleriniz söz konusuysa, bir şeyler paylaşıyorsanız ama bu yine sizi bir noktada kırıyorsa, yaralıyorsa,
Bunları yine geçmişten ders alarak çok daha iyi yönetebileceğiniz ve iyileştirebileceğiniz, daha pratik bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz bir süreçte söz konusu olacaktır. Kendinizi biraz iyileştirme şansı yakalayacaksınız bu kronikleşmiş sorunlar noktasında sevgili yükselen Kova burçları. 22 Ağustos'da Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak. 8. evinize geçecek. Demek ki yine parayla ilgili konularda bizler daha titiz davranacağız. Ortak gelirler, ortak harcamalar, eşinizin maddi kaynakları, belki yine ortaklı gelirleriniz, pasif gelirleriniz söz konusuysa bu konulara çok daha analitik, çok daha belki de planlı yaklaşacağınız, titiz yaklaşacağınız bir dönem olacak. Krizler, problemler söz konusuysa yine evlilikte, ilişkide bu problemleri aşmak için de yine analitik bir tavır sergileyeceksiniz ama temelde para konuları dikkat çekecek gibi duruyor. Bir diğer taraftan da yine bu alanda bir yeni ay deneyimleyeceksiniz ve bu yeni ayla birlikte alacak verecek, kredi, nafaka, miras, ortak gelirler, pasif gelirler, başkalarının parasını yönetme gibi konularda da yeni girişimler, yeni atılımlar yapabileceksiniz. Güzel, şanslı bir yeni ay olduğunu söylemekte de yine fayda var. İlerlediğimiz zaman 24 Ağustos'ta biraz stres soluyacağız havada çünkü Güneş ve Uranüs arasında bir kare açı söz konusu. Bu da 8 ve 5. ev aksına işaret edecek. Beklenmedik belki harcamalar gündeme gelebilir sevgili yükselen Kova burçları. Keyfinize, konforunuza yapacağınız bazı harcamalar söz konusu olabilir. Belki bir şeyler, yeni girişimler yapmak istiyorsunuz ama bunun maddi boyutunu çok kestirememiş olabilirsiniz. Bu da sizin bütçenizi biraz zorlayabilir. İşte kredi noktasında, para dengesini kurma noktasında stresler yaşayabilirsiniz. Bu konuda biraz dikkat etmeniz gerekebilir ayın bugününde. 25 Ağustos'da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte evlilik ilişkilerde de yine anlayış, duygu, şefkat ön planda olacak. İlişkilerinizde iyileştirici bir etki oluşturacak diyebiliriz. Venüs yine ortaklı işlerinizden olumlu etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Rekabetli olduğunuz alanlarda da yine sizi ön plana geçirecek, kendinizi geliştirme fırsatları yaratabilecek durumlar ve gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olacak. Venüs zaten sizin 4. eviniz, aile yuva evinizin yönetici gezegeni olarak 7. evde ilerlediğinden dolayı da evlilik, ilişkiler hayatınızda güzel, pozitif bir canlılık sezinleyebileceksiniz sevgili yükselen Kova burçları. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şey 27 Ağustos'da Venüs'ün Plüton'la karşıtlığı. Venüs ve Plüton'un karşıtlığı da sizi biraz strese sokabilir. Belki de bazı konularda saplantılı tavırlar ortaya koyuyor olabilirsiniz. Bu karşınızdaki kişiyi biraz gerebilir. Kendinizle ilgili aslında neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekliliğini size hatırlatacak bir karşıt açı olarak da değerlendirirseniz bu yönde de bir uyanış sağlamış olabilirsiniz ve dediğim gibi ilişkide stres, sorun yaratan unsurları ortadan kaldırabilirsiniz. İlişkide problem yaratan, sorun yaratan bazı tavırlarınız söz konusuysa bunları değiştirmenin, dövüştürmenin zamanı geldi diyebilir bize gökyüzü. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı olması dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, Ağustos ayının gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret edecek? Gezegenlerin bize yönlendirmeleri nasıl olacak? Gelin hep birlikte Ağustos ayını özetleyelim. 7 Ağustos'da Mars Terazi burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte 8. evde bir denge arayışı içerisinde olacağımızı düşünebiliriz. 8. evimiz aslında yeniden doğmakla bağlantılıdır. Değişim dönüşümle ilgilidir. Krizler, kayıplarla bağlantılıdır. Bir diğer taraftansa alacak verecek nafaka, kredi, miraslar, başkalarının paraları, ortak gelirler, pasif gelirler
sizlerle de ilgilidir. Tüm bu konularda bizler daha yoğun bir gündemle karşılaşabiliriz. Ağustos ayı içerisinde odak noktamız bu alan olabilir. Motivasyonumuzu bu alanda bulabiliriz aslında. Dediğim gibi Mars bu alana geçiş yapıyor. Belki biraz bizi zorlayabilir. Biraz mücadele etmemiz de gerekebilir bu konularla ilgili. 8. ev zaten krizlerle bağlantılı. Biraz mücadeleli olacak gibi duruyor baktığımız zaman. Burada dikkat etmemiz gereken bir unsur Mars terazi burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda. O bireysel enerjisini, bireysel motivasyonunu ortaya koymakta zorlanabilir. O başına buyruk enerjisini ortaya koyamayacaktır. İşte tam da bu noktada terazi burcunun o enerjisi bize diyecek ki demek ki kendi başınıza bir şeyi çözemiyorsanız birlikte çözmeye çalışın. Yani tek başınıza hareket etmenin size sonuç getirmeyeceğini bilerek etrafınızda kim varsa onunla birlikte bir şeyler yapmaya, mücadele etmeye çalışın. Mars'a baktığımız zaman zaten sizin para hanenizi yöneten bir gezegen. Demek ki kişisel kazançlarınız, ortak kazançlarınız noktasında biraz mücadeleli bir dönem geçirebilirsiniz. Ama bu mücadeleyi belirttiğim gibi tek başınıza vermek durumunda değilsiniz. Bu eşiniz olabilir, dostunuz olabilir, bir yakınınız olabilir, onun bir fikri olabilir. İlla kendi bir problem çözmeye dahil olmasa da size destek verebilir farklı konularda. Bağlantı kurmanızı sağlayabilir. Farklı alanlarda da destek alabilirsiniz ama tek başınıza olmanın bir fayda getirmeyeceğinin altını çiziyor gökyüzü. 9 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Kova burcunda yani sizin 12. evinizde bir dolunay deneyimleyeceğiz. Belki de iç dünyanıza odaklandığınızda bazı şeyleri fark edebileceğiniz, bazı şeylerin artık zamanı geldiğini, tamamlanmasının zamanı geldiğini fark edebileceğiniz bir süreç olabilir bu dolunay süreci. Gölge yanlarınızla yüzleşmenin ve bu nasıl diyelim hesaplaşmayı tamamlamayı, sonlanmayı düşünmeniz gerektiğini hatırlatan bir dolunay da olabilir. Veya dolunayla birlikte iç dünyanızda yeni gündemler açığa çıkabilir. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. 12-6 ev aksında bu enerjiyi hissedeceğinizden dolayı da sağlıkla ilgili konularda da biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen balık burçları. Yine gündelik sorumluluklarımız belki sağlıkla ilgili sorumluluklarımız da gündemde olabilir. Yeni girişimler yapıyorsak bu girişimlerin bize yüklediği sorumluluklarla yüzleşmekten kaçındığımız bir dolunay süreci de deneyimleyebiliriz. Bunları ilerleyen videolarda zaten oldukça detaylı sizlere aktarmaya çalışacağım. Benim burada esas sizlere bilgi vermek istediğim konu bu uçurtma açı kalıbı. Dolunay'da aktif olacak ve çıkış noktası da yine Mars olacak. Terazi burcundaki Mars olacak. O yüzden de bizler 8. ev konularında bir denge kurma ihtiyacını bir kez daha gündemimizde göreceğiz Ağustos ayı içerisinde. Burada uçurtma açı kalıbı tabii ki olumlu bir dönüşüm, bir değişimi tetikleyecektir ve bizler 8. evden yola çıkarak bu enerjiyi dengelemeye çalışacağız. Baktığımızda Uranüs 4. evinizde demek ki özel hayatınızı yapılandırdığınız, belki de özel hayatınızda nasıl hareket etmeniz gerektiğini uyandığınız bir dönemdesiniz. Bu alanda belki biraz sarsıcı etkiler de alabilirsiniz. Aile hayatı, özel hayatta ilgili biraz negatif etkiler de alabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler de karşınıza gelebilir ama uyandırıcı bir etki alacaksınız. Bu uyandırıcı etki tabii ki para hanenize, kişisel güvenlik, özbenlik hanenize de yansıyacak. Satürn ve Neptün kariyer kazançlarınızla ilgili alanı yapılandırmaya yönelik çalışacaklar. Uranüs de burada bir uyanışla birlikte yapılandırmaya destek verecek. Bazı konuları çok daha net görebileceksiniz. Belki de fark edebileceksiniz. Ya da özel hayatınıza da ne kadar yatırım yapmanız gerektiğine de
uyanacaksınız gibi değerlendirebiliriz. Plüton'a baktığımız zaman zaten 12. evinizde manevi konular, iç dünyanızda bazı şeyleri çözümlemeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Gölge yanlarınızı değiştirip dönüştürmeniz gerekliliğini fark edebilirsiniz. O içsel hesaplaşmayı yaşayarak değişmek ve dönüşmek gerekliliğini fark edebilirsiniz. 8. evde zaten yine değişim dönüşüm, demek ki bizler daha fazla kişisel değişim ve dönüşüm noktasında bir taraftan da kazançlarla ilgili konularda bu enerjiyi dengelemek durumunda kalacağız. Olumlu bir etki yaratacak. Mutlaka pozitif yönde kullanmaya çalışın. Evet, Mars agresif bir gezegen gibi durabilir ama burada dediğim gibi o agresif, o hoyrat tutumunu çok fazla sergileyemeyecek ve Terazi burcunun etkisiyle, enerjisiyle birlikte bir denge kurmaya çalışacağız. O yüzden de yeniden doğuş gerekiyorsa kendimizi yeniden doğuşa odaklayalım. Krizleri çok daha dengeli yönetebilirim. Kişisel kazançlarınız, ortak kazançlarınız, dıştan gelen kazançlar noktasında da çok daha değişim ve dönüşüme, uyanışa yönelik değerlendirmelerde bulunalım sevgili yükselen balık burçları. 11 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'nda düz harekete geçmeye başlayacak. Bu da çalışma hayatımızla ilgili bazı konularda artık daha pratik çözümler üretebileceğimizi, bazı konuları çok daha pratik bir şekilde yönetebileceğimizi bizlere işaret edecek. Hatta retro süreçte bazı sözleşmeler, anlaşmalar, çalışma arkadaşlarımızla ilişkiler noktasında zorlandığımız, içe dönüp bir değerlendirme ihtiyacı duyduğumuz dönemler olmuşsa bunları da aşarak artık yolumuza devam edeceğimiz bir süreç olacak. 12 Ağustos bu ayın en şanslı günü çünkü Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar ve bu sizin 5. evinizde gerçekleşecek sevgili yükselen balık burçları. Aşk hayatınızda muhteşem bir şans yakalayabilirsiniz. Bir diğer taraftan çocuklarınızla ilgili konularda da yine şanslı hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle onlarla ilgili bazı problemler yaşıyorsanız, onların eğitimiyle ilgili gündemler söz konusuysa fırsatlar, avantajlar yakalayabileceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. Ayrıca Jüpiter zaten sizin klasik yönetici gezegeniniz. Girişimler yaptığınız takdirde kendinizi ortaya koyarak daha görünür olmaya çalıştığınız, yeteneklerinizi sergilemeye çalıştığınız takdirde güzel etkiler alabilirsiniz. Riskli girişimlerde de yine şans sizden yana olabilir bu süreçte. Mutlaka değerlendirin şanslı etkileri. 19 Ağustos'a baktığımız zaman yine güzel etkiler alacağımız bir açı Güneş ve Kiron arasında gerçekleşiyor. Kiron 2. evde, Güneş 6. evde, demek ki çalışma hayatımızdan elde edeceğimiz bazı kazanımlar kazanç hanemize fayda getirecek. Geçmişte yaşadığımız o kronik maddi problemleri iyileştirme, düzeltme şansımız, yoluna koyma şansımız, daha iyi yönetme şansımız olacak. 31 Ağustos'ta da yine Merkür ve Kiron'un o üçgen açısı aynı evlerde gerçekleşeceğinden dolayı da Kiron'un o üzerimizde bıraktığı izleri iyileştirme yönünde güzel bir etki olarak ikinci defa karşımıza gelecek. Gerçekten de maddi konularla ilgili bizi yaralayan unsurların o ölü tozunu üzerimizden atabileceğimiz bir Ağustos ayı da deneyimleyebiliriz. 22 Ağustos'ta Başak Burcu'na geçen bir güneş söz konusu, tam da karşı evinizde, ilişkiler alanınızda güzel etkiler yaratacaktır. Ortaklı işlerinize çok daha analitik yaklaşabilirsiniz. Rekabetli olduğunuz konulara çok planlı, çok detaycı, çok analitik yaklaşabilirsiniz. Bu alanı yapılandırabilirsiniz bu şekilde. İlişkilere yine aynı şekilde yaklaşabileceğinizi düşünebiliriz ve bu alanda da 23 Ağustos'ta bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı bu alanda yeni girişimler yapmaya da açık olacağız gibi duruyor. Sevgili yükselen balık burçları, yeni girişimlerle güzel bir Ağustos deneyimleme şansımız söz konusu. 24 Ağustos'ta ise biraz dikkatli olmamız gerekecek çünkü Başak Burcu'nda ilerleyen Güneş'te 4. evimizdeki Uranüs arasında
bir kare açı netleşecek. Özel hayatımızda bazı kırılma noktaları yaşanabilir. Bu alanda biraz dikkatli olmamız gerekecek. Temelinde ise yine sizin o gölge yanlarınız yatabilir. Gizli tutmaya çalıştığınız yönleriniz olabilir. Biraz dikkatli olun sevgili yükselen balık burçları. 25 Ağustos'a baktığımız zaman Venüs Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'nda ilerlemesi de çalışma hayatınızda uyum, birliktelik hissini olumlu yönde etkileyecektir. Ancak Plüton'la karşıt açıda olacağından dolayı 27 Ağustos'ta sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Bağımlı olduğunuz herhangi bir şey varsa yeme bile olabilir, herhangi bir içeceği aşırı tüketme dahi olabilir. Bu konularda biraz dikkatli olun. Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bağımlı olduğunuz beslenme alışkanlıklarınız veya kullandığınız maddeler söz konusuysa bu alanda biraz dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yükselen balık burçları. Ağustos ayının genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ağustos ayı geçirmeniz ümidiyle.